Oma Dhyanatimiragasya Dhyanandhanasharakaya Chakshuramritamikasyanashini Shri Chaitanya Manavishtam Sthapitamini Bhutale Swami Bhakti Vanchakalpatarudesha Kripa Sindhudeja Patitanamavek Vaishnavivek Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Vasanta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare. So, as I understood from Nrsimha Krishna Prabhu, we have some guests today at the program who came for the first time. Nrsimha Krishna Prabhu'nun sayılan anladığım kadarıyla bugün ilk defa programa gelen misafirlerimiz var. And I'll try to adapt my presentation so that our guests also will have some takeaways from today's class. Ben sunumumu bugün gelen misafirlerin de bir şey alıp götürebilmeleri için bir şekilde ayarlayacağım. And to be frank, it's not easy to speak in front of a diverse public when we have students of Bhakti Yoga who are studying this subject for 10, 20 years, and also we have some friends who are just making their first steps in knowing the Vedic philosophy. Ve dürüst olmak gerekirse böyle birbirinden farklı kişilerin bir arada bulunduğu karışık bir gruba sunum yapmak çok kolay bir şey değil. Yani aramızda 10, 20, 30 yıldır Bhakti Yoga pratiği yapanlarla ilk defa Bhakti Yoga bilgisine bu felsefeye giriş yapan ilk defa programa gelmiş olan kişiler var. Yet since I would like to continue the discussion that we had for the last few days here in Istanbul, I will speak about some subjects which are maybe a little bit elevated for the new guests. Ama ben birkaç gündür devam eden İstanbul'da başlamış olduğum seminerlere bugün devam ediyor olacağım. Onlar üzerine konuşuyor olacağım. Biraz konular yüksek gelebilir gelenler için. Yet I'll try to present them in a way that it will be of some use because they're, in a sense, they're universal. Ama yine de bir faydası olacak şekilde anlatmaya çalışacağım bu konuları. Çünkü bu konu aynı zamanda evrensel. So for the last few days, we were speaking about the feeling that many of us seekers in spiritual life are confronting this. Son birkaç gündür spiritüel bir arayış içinde olan birçoğumuzun karşılaştığı bir duygudan bahsediyoruz. Never mind the tradition or the spiritual school or even the religion. Sometimes we come to a point when we are feeling that I'm doing the right thing, but yet I'm not advancing spiritually. Hangi gelenekten olursa olsun, hangi spiritüel okula ait olursa olsun ya da hangi dinden olursa olsun, bir kişi bazen spiritüel pratiklerini yapıyor olmasına rağmen ilerleme bir duygusuna kapılabiliyor. And here in our case, we devotees sometimes they're expressing their doubt that I'm practicing Bhakti Yoga for 10 or 15 years and I'm not progressing. Aramızda da Bhakti Yoga pratiği yapan ve şöyle bir şüpheye kapılan kişi olabiliyor. Ben 10 yıldır bu pratiği yapıyorum ama bir ilerleme kaydedemiyorum. And as we spoke, for many years we were doing the right things. We were offering some mantras, we were offering some prayers, we were offering some worshipping either in the ashrama or somewhere in the temple or in some mosque. And yet we feel that something is happening and there is no change of heart happening. Ve biz mantralar sunuyor olsak da birçok uzun süre mantra sunuyor olsak da çeşitli şekillerde dua ediyor olsak da veya aşramda, tapınakta veya herhangi başka bir yerde ibadette bulunuyor olsak da yine de sanki ilerlemiyoruz gibi bir duyguya kapılabiliyoruz. We spoke that this thing can happen on two levels, on the subjective level and also on the objective level simultaneously. Ve bu şeyin de hem nesnel bir açıdan hem de öznel bir açıdan aynı anda gerçekleşebileceğini söylemiştik. But
Today we'll have even a more difficult task because we'll have to discuss how this thing is happening not just on an individual level, but it may happen on the level of a spiritual community, of a sangha. Bugün birazdan zor bir konu giriş yapacağız. Yani bunu sadece bireysel anlamda değil de bir topluluk içerisinde nasıl görebileceğini de konuşacağız. How this may happen on a collective team level. Yani daha kolektif bir takım seviyesinde bu nasıl yaşanabildiğini konuşacağız. As a collective of a spiritual group, we may be engaged in some welfare activities. For example, we are helping the poor people. Biz de yani kolektif spiritüel bir grup olarak bazen bazı yardım faaliyetlerine bulunuyor olabiliriz. And by the way, in the Vedas is described that the highest welfare activities is distributing spiritual knowledge. Bu sadelemelerde bahsedilen en büyük bağış, en büyük yardım faaliyeti ise spiritüel bilgiye dağıtmaktır. There even is a description in Mahabharata where it is said that there are different degrees of punya or a benefit, spiritual benefit that you are receiving from different welfare activities. Mahabharat'ta bu konudan bahsedilir. Farklı seviyelerde faydalı olan punyalardan yani erdemli faaliyetlerden bahsedilir. For example, the most elementary thing is when you are giving a glass of water to some pilgrim, for example, or to some person that needs it. Bu en basitinden örneğin yani en temel olarak hacı olan yani hacca gelmiş olan bir kişi bir bardak su uzatmaktır. Higher is distributing food. Daha bundan yüksek olan bir yardım faaliyeti yemek And dağıtmaktır. amongst food, grains are considered that if you distribute not just vegetables, grass. As sometimes you are blamed, you are vegan, you eat grass. Evet, ve bunlar içerisinde yani yiyecekler içerisinde de tohumların daha yüksek bir seviyede kabul edildiğini görüyoruz. Sadece sebze ya da ot değil yani çünkü bazen biz veganlara ot mu yiyorsunuz diyorlar. So grains is considered to be the highest type of food that you can distribute. Dağıtılabilecek yemekler içerisinde, yiyecekler içerisinde de tahıl en yüksek olarak kabul edilir. Then you may distribute gold. Ve sonra altın dağıtılabilir. And then you can distribute medicines, is even higher. Ve ilaç dağıtabilirsiniz. Bu daha da yüksek bir bağış olarak kabul edilir. And then Mahabharata is saying even above gold, grains, medicines, knowledge is considered to be the highest thing that you can offer to the world. Ve Mahabharat'ta dünyaya sunabileceğimiz en yüksek şeyinde altından daha fazla ya da diğer şeylerden bilgi olduğu söyleniyor. So for that reason, for the reason of distributing knowledge, in our tradition, we organize different outreach programs like this one, the Sunday program. Ve biz de bu spiritüel bilgiyi dağıtabilmek için gelenlerimizde farklı şekillerde programlar düzenliyoruz. Bu pazar programı. And we are distributing knowledge in the form of books, in the form of different outreach presentations. Biz bu şekilde halka açık olarak yapılan sunumlar şeklinde veya kitaplar şeklinde bu bilgiyi dağıtmaya çalışıyoruz. And yet sometimes, I'm not speaking now about Istanbul, I was sharing with Nisimha Krishna Prabhu that I just want to share some of my thoughts that I'm concerned about for the last maybe 5-6 months because I'm in the middle of a situation that I have to resolve. And I just want to share with you some of those thoughts and realizations that came to me as a result of my contemplation. Sadece İstanbul'la ilgili olarak değil ama benim içinde bulunduğum ve çözmem gereken bir durum olduğu için son 5-6 aydır üzerine konuştuğum Nisimha Krishna Prabhu'yla da paylaşmış oldum. Bazı düşüncelerimi onları da sizinle paylaşmak istedim. Sometimes, as on the individual level, we are doing the right thing, we are offering mantras, prayers, but we feel that we are not advanced. In a similar way, on a collective level, we are doing the right things, we are spreading knowledge, we are kind to people, yet something is not happening positive on the community level. Biz bireysel olarak mantralar söylüyor olabiliriz, dualar ediyor olabiliriz ve ilerlemediğimizi hissediyor olabiliriz. Daha kolektif seviyede yani spiritüel topluluk olarak da bir çeşitli yardım faaliyetleri yapıyor olabiliriz ve bilgi dağıtıyor olabiliriz. Yani insanlara karşı sevecen olabiliriz ama yine de bir şeylerin tam olarak gerçekleşmediğini hissediyor olabiliriz. We feel that the community is not developing quite in a right way. Bu spiritüel toplumun da tam olarak olması gerektiği gibi gelişmediğini görebiliriz. And in some communities, I even
heard devotees saying that, well, we suffer because the relationships are toxic. Ve bazı topluluklarda da insanların bana şunu söylediğini duydum. Yani biz bundan dolayı el çekiyoruz çünkü ilişkilerimiz toksik. And we can think how in a spiritual community there can be toxic relationships. Ve ben de bunu düşünüyorum. Nasıl bir spiritüel topluluk içinde ilişkiler toksik But olabilir? let's not forget, communities it consists of people. Ama bunu da unutmamamız gerekiyor. Toplulukta insanlardan oluşuyor. And we as people may be less advanced or more advanced. Ve biz de insanlar olarak daha az gelişmiş olabiliriz, daha çok gelişmiş olabiliriz. Or maybe the relationship in the community are not toxic, but yet devotees are not feeling quite inspired. Belki topluluk içindeki ilişkiler toksik denebilecek düzeyde olmayabilir ama yine de adamlar ilham almıyorlar bir durumda. Or maybe the image of the community is not a positive one. Ya da toplumun dışarıya verdiği imaj pozitif bir imaj olmuyor. So when I was thinking about these things, I realized that just doing the right thing is not enough. Ben bunu düşünürken sen de doğru şeyi yapmanın yeterli olmadığını fark ettim. We should, as a community, not just on the individual level, but also as a community, we have to learn to do the right things in a right way. Yani sadece bireysel olarak değil, topluluk düzeyinde de bizim doğru şeyleri doğru şekilde yapmayı öğrenmemiz lazım. And in a right way means not under the influence of the modes of material nature. Ve doğru şekilde bir şey yapmak da maddi doğanın hallerinin etkisinde kalarak yapmamak anlamına geliyor. And for the last few days, we spoke about how we can practice spiritual elements such as sadhana, prayers, mantras, on an individual level in a wrong way. Biz son birkaç gündür nasıl sadhana, mantra veya dualar gibi spiritüel pratiklerin yanlış bir şekilde uygulamayacağına bahsettik. And today I'd like to speak about how we can do the same things on a level of a community, how a community can present knowledge in wrong way. Ve bugün de topluluk düzeyinde bunu konuşmaya çalışacağız. Yani bir topluluk bilgiyi nasıl yanlış bir şekilde aktarıyor. And we'll have to learn a lot of things that will be also useful for us individually. Ve bugün öğreneceğimiz şeyler bireysel olarak da bize faydası olacak olan şeyler. Because on the spiritual path, we discuss things that are favorable for our advancement, and also we are discussing things that are not favorable. Çünkü spiritüel yolda biz gelişmemiz için uygun olan şeyleri de konuşuyoruz, uygun olmayan şeyleri de konuşuyoruz. I actually once I was blamed during one of such a presentation that why are you so negative? Bir keresinde ben böyle bir sunum yaparken neden bu kadar olumsuzsun diye suçlanmıştım. Isn't spirituality about positive things? Ve spiritüellik pozitif şeylerle ilgili değil mi demişler. Yes. Spirituality, like for example, the process of healing is about positive things. Evet, spiritüellik yani örneğin iyileşme sürecinden bahsediyorsak pozitif olan bir şey. Yet when you are coming to a doctor, the doctor is telling you what to do and also what not to do. Ama bir doktora gittiğimizde o size hem ne yapmanız gerektiğini söyler hem de ne yapmamanız gerektiğini. So in the same way, on the spiritual path, we should know about the things which are technically called anupul, which means favorable, but we should know also about things that are practical, which means they are not favorable for our spiritual advancement. Ve biz spiritüel bir yola girdiğimizde spiritüel gelişimimiz için uygun olan yani amukul olan şeyleri de bilmeliyiz. Uygun olmayan, pratik kul olan şeyleri bilmeliyiz. And let's discuss now today what are the things that are not favorable for our spiritual advancement on the collective level. Ve bugün de kolektif seviyede topluluk olarak bizim spiritüel gelişimimiz için uygun olmayan şeylerin neler olduğunu konuşalım. And as during the last few days, we will read a few verses from third canto of Bhagavad Purana. Ve biz bugün son birkaç gündür yaptığımız gibi Bhagavad Purana'nın 3. kantosundan bazı kıtalar okuyacağız. 329.8. For those of you who would like to look at your phones and find the verse, then 329.8. Yeşil Bhagavatam 3.29.8. Bakmak isterseniz telefonlarınızdan. So the verse is saying, Kıtada şöyle deniyor. devotional service of spiritual practice executed by a person who is envious, Kıskanç olan, proud, kibirli olan, violent and angry, vahşi ve öfkeli olan, who is a separatist, ayrımcı olan,
is considered to be in the mode of darkness. Bir kişi tarafından yapılan adamlık hizmeti karanlık halinde olarak kullanılır. So one of the previous commentator by the name Sridhar Swami, he's mentioning in his purport to these verses that there are three types of spiritual people affected by the mode of darkness, by tamaguna. Ve bu kıtaya yaptığı yorumda Sridhar Swami karanlık halinden etkilenen 3 çeşit kişi olduğundan bahsediyor. And we know there are fanatical people in all religions. Biliyoruz ki her dinde fanatik olan kişiler vardır. There are beautiful, self-realized people in all religions. Yine tüm dinlerde de benlik idrakine varmış saf kişiler de vardır. And all religions, all spiritual traditions are teaching about the qualities that should be developed and the qualities that should be purified. Ve her spiritüel gelenekte de yani hem geliştirilmesi gereken niteliklerden bahsedilir hem de arındırılması gereken niteliklerden And bahsedilir. here, this commentator is saying that there are three types of fanatical, spiritual people. Ve bu yorumcu da bize fanatik, spiritüel olan 3 tip kişi olduğundan bahsediyor. Those who are worshipping this equality which is called himsa, which means violence. Bu kişiler pratik yani himsa denilen yani şiddet unsuruyla birlikte pratik ediyor. For example, in Romania we have a saintly king by the name Saint Stefan. Bizim yani Macaristan'da, Romanya'da Aziz Stefan isminde aziz bir kralımız vardı. He had a sword in one hand Onun bir elinde kılıcı duruyordu and a Bible in another. ve diğer elinde de İncil tutuyordu. I think you understood the message. Yes. Sanırım mesajı anladınız. So this means worship God or Bu şu anlama geliyor. Mesaj şu, yeter. say in Russian, secure Bashka. Or your head is taken off. Kapalı uçuyoruz. Then he's saying the second type who's worshiping God in an ignorant way is the one who is manifesting damba, which means pride and arrogance. Ve cehalet halinde Rabbi ibadet eden bir diğer kişi de aslında damba, yani kibir gösterir. My God is the best God. Yani gurura kapılan ve onun için benim Tanrım en yüksek Tanrım. My spiritual teacher is the best one. Benim manevi öğretmenim en yüksek. And the third quality that is manifested by an ignorant devotee or practitioner who is practicing under the mode of ignorance is the one who is manifesting matsarya, which means envy. Ve üçüncü olarak yani cehalet halinde etkisi altındaki bir adamın ve spiritüel pratik yapan bir kişinin sergilediği nitelik ise matsaya yani kıskançlık. So maybe you have some other examples about how can we worship God under the influence of those tamasic, ignorant qualities. But please say just maybe in one word or one short sentence, otherwise you have the problem that we confronted for the last 2 days, that the lecture will become very long. Belki bir kişinin nasıl bu cehalet halinin yani farklı şekillerinde ibadet edileceğine dair vermek istediğim bir örnek olabilir. Lütfen paylaşın ama çok kısa bir şekilde ya bir kelime olarak ya da bir cümle olarak ki son birkaç günde yaşadığımız problemle karşılaşmamıza göre. Please give an example of how we can present knowledge in the mode of ignorance, mode of darkness. Lütfen biz bilgiyi nasıl cehalet halinde paylaşabiliriz, nasıl bu şekilde sunabiliriz, buna bir örnek verin. Any ideas, any maybe experience? Belki herhangi bir deneyimimiz vardır bununla ilgili veya But short, istediğim okay? bir örnek ama kısa bir şekilde. Just try to one sentence. Yes, Hadi tek gentleman cümle. at the back. Öğrenciyi aşağılamak amacıyla yani büyüklenmeci bir hoca olup aşağılamak için. When we give a knowledge just to put the student down. Oh yes, that's a favorite one. En sevdiklerinden. Yes, we are not interested in elevating the person, we are interested in putting him down. Yani biz yani öğrencimizi yükseltmekle ilgilenmiyoruz, onu aşağı indirmek ya da aşağılamak istiyoruz. Because in that way we feel great. Çünkü o şekilde biz kendimizi çok iyi hissediyoruz ve yüce hissediyoruz. And we will speak about that a little bit later also. Thank you very much. Evet, bunun hakkında sonra konuşacağız. Çok teşekkürler. When we try to
imitate Lord Shiva or many other demigods or demigoddesses, but drinking ganja and everything, but not doing what they are saying. Yes. Yani Shiva, Rab Shiva'yı ve onların da Devletan'da yaptıklarını taklit edip onların dediklerini ama yani yaptıklarını yapmıyor olmak. That's exactly that. Damba, Damba means arrogance, and Damba also means the, what's it, the word in English? When you're not practicing when you're not, yeah, when you're cheating, yes. Yani, Imitation also. Imitation. yani tam bu asas olarak bu anlamı geliyor. Yani kibir ve yani bir şey taklit ediyor olmak ya da aldatıyor olmak karşımızdaki. Mhm. Very good. Thank you very much. Anything else? Başka? Your behavior and your practicing of the knowledge which you have in the community. Yes. Evet. Yani bir konuştuğumuz şeyle yani bir verdiğiniz bilgiyle sizin davranışlarınızın uymuyor olması, uyuşmuyor olması. In Europe, we have a saying: Bizim Avrupa'da bir değişim var. don't look at what the Pope is doing. Papanın ne yaptığına bakmayın. Look at what he's preaching about. Ne söylediğine bakın. That's important. Bu önemli. But of course, that's wrong. Ama tabii ki bu yanlış. Because in Sanskrit, we have the word acharya. Çünkü Sanskrit dilinde bizim acharya diye bir kelimemiz var. Technically, the word guru, I mean, even a teacher of music is a guru. Teknik olarak guru aslında herhangi bir öğretmene verilecek olan bir But şey. when- Müzik öğretmeni de gurudur. When you are speaking about the spiritual teacher, then you use the word acharya. Ama spiritüel bir öğretmenden bahsediyorsanız acharya kelimesini kullanıyorsunuz. And acharya is coming from the word achar, which means showing example. Ve acharya kelimesi açar kelimesinden geliyor. Bu da bir örnek göstermek anlamına geliyor. You walk your talk. Yani nasıl konuşuyorsanız öyle yürümeniz, öyle davranmanız. And this is really frustrating people now, the spiritual tradition, when they see that the heads of traditions, they're not walking their talk. I mean, they're not living what they're preaching. Ve spiritüel geleneklere baktığımızda da bu gerçekten çok hayal kırıklığı yaratıyor. Yani onların liderleri söyledikleri şeyleri yapmıyorlar. Anything else? Yes. Kişileri korkutarak kendilerine bağımlı hale getiriyor. When you make the other person become afraid of you, fighting with people, and when you oblige them to become attached to you. You put him in the dependence, she mean? Yes, dependent. Yes. In other words, you don't want the person to think for himself. Diğer deyişle o kişinin kendisi için düşünmesini istemiyorsun, düşünebilmesi. You just put the dogma in his head or her head, and he or she blindly should follow. Ya onun kafasına bir dogmayı yerleştirmeye çalışıyorsunuz, ama da kör bir şekilde bunu takip etmesini bekliyorsunuz. And often we think that this is exactly the role of a teacher. Yani çoğu zaman biz bir öğretmen rolünün bu olduğunu düşünüyoruz. Who is the teacher? He's switching off your intelligence. Yani öğretmen sizin zekanızı kapatan kişidir. I don't have to think, I just have to blindly follow. Benim hiç düşünmeme gerek yok artık. Sadece kör bir şekilde takip edebilirim. This is a totally wrong perception about what means a living, authentic relationship between a spiritual teacher and a disciple. Ama spiritüel bir öğretmenle bir öğrenci arasındaki canlı ve gerçek bir ilişki bu anlama gelmez. Because the teacher is not teaching you how to think, Çünkü bir öğretmen size nasıl düşüneceğinizi öğretir. not teaching you what to think. Size ne düşüneceğinizi öğretmez. He's teaching you the process of thinking. Size nasıl düşüneceğini öğretir. He teaches you in principle that you have to be a thinker. Yani size prensipte aslında bir düşünür olmayı öğretir. Therefore, often in Bhagavad Gita, when Krishna is speaking about devotees, he intentionally used the word jnani. O yüzden de Bhagavad Gita Krishna adamlar hakkında konuşurken özellikle gyani kelimesini kullanıyor. Jnani is coming from the word jnana, which means knowledge. Gyani de gyana kelimesinden yani bilgiden gelir. Very good, thank you very much. Çok güzel, teşekkür ederim. With your permission, I will share also some of my own notes regarding this subject. İzninizle ben de bu konuyla ilgili aldığım bazı notları paylaşmak istiyorum. You already mentioned it to some degree, but one of the symptoms of such a reaching in the mode of ignorance, darkness, is fanatical preaching.
Siz bundan halihazırda bahsettiniz ama bu şekilde cehalet halinde bilgi yaymanın en önemli belirtilerinden bir tanesi de bunu yaparken fanatik olmak. Yani çok fanatik bir şekilde yapıyor. Or you forcefully impose some teaching, some dogma, some knowledge. Yani doğrulayarak bir dogmayı, bir öğretiyi birisini kabul etmeye çalışıyor. Also, the stress is on the rules and regulations, Ve buradaki vurgunun da genelde kurallar ve düzenlemeler hakkında olması. not on the understanding behind those rules and regulations, but just blindly follow the rules and regulations. Kural ve düzenlemelerin neden önemli olduğunu anlatan gerideki yani düşünceyi paylaşmak değil de özellikle kör bir şekilde bir kişiden bunları takip etmesini bekliyor. And as the gentleman said in the back, that we preach to win over people, not to elevate them, but to conquer them. Yani biz Maytap'ın söylediği gibi aslında insanları öğretirken onları yenmek için, onları ezmek için bunu yapıyoruz. And also a very common sign of a preaching or presenting spiritual knowledge in the mode of darkness, in the mode of ignorance, is when you are preaching and you are criticizing other religions. Özellikle cehalet haline veya karanlık halinde bilgiye gelmenin, spiritüel bilgiye vermenin en önemli belirtilen bir tanesi de bunu yaparken diğer gelenekleri eleştiriyor olmak. So maybe 20 years back, we've been with my wife, we've been invited to Bali in Indonesia. 20 yıl önce eşimle Bali'ye Endonezya'ya davet edilmiştik. And I was asked to give a class on a Sunday program like this. Bunun gibi bir pazar programında benden ders vermemi istenmişti. And Bali is full of different temples, of different demigods that are worshipped in India. Ve Bali'de de birçok yarı tane ibadet edilen tapınaklar bulunuyor. Demigods, local gods, and also demigods from the Vedic Indian tradition. Hem bazı yerel yaratanlar var hem de Vedik gelenekten gelen. And before sitting on a chair, the president of that community, he immediately asked me, Rabbi Bruno, please don't criticize our local religion, any demigods, please be careful about that. Ve ben sandalye oturmadan önce oradaki toplumun başkanı hemen bana yaklaştı ve dedi ki Radha Govinda, lütfen yerel yarı tanrıları, herhangi bir yarı tanrıyı eleştirme. And yes, in Bhagavad Gita, Krishna is saying, Amaistaitar hita jnana, that those who are less intelligent, they are worshipping demigods, they are not worshipping the Supreme Lord. Evet, Bhagavad Gita'da Krishna daha az zeki olanların yarı tanrılara ibadet ettiklerini ama Rabbişine ibadet etmediklerini söylüyor. And the temptation is there to go on those temples and why are you worshipping Shiva? Why are you worshipping Ganesh? Why not Krishna? İnsanlar böyle bir eğilim içine giriyor. Sen neden Shiva'ya ibadet ediyorsun? Neden Ganesh'e ibadet ediyorsun? Neden Krishna'ya ibadet ediyorsun? So the tendency to criticize other traditions. Yani burada da diğer geleneklere bir eleştirme eğilimi olabiliyor. Also, we have a scientific term which is called religious triumphalism. Bir de daha bilimsel bir terim var kullanılan. Bilimsel Religious triumphalism. triumphalism. Triumphalism, you know the word? It means you are declaring triumphantly that my religion is the best one. Yani dini zafercilik. That my religion is absolutely superior above others. Benim dinim bütün dinlerden daha iyi. And you are dismissing or overriding other spiritual traditions. Ve bütün diğer spiritüel gelenekleri de göz ardı ediyorsunuz, yok sayıyorsunuz. Our path is the path towards truth. Bizim yolumuz gerçeğe giden yol. Therefore, I don't need to listen to you, O yüzden de seni dinlememe gerek yok. and I need just to correct and to defeat you. Sadece seni düzeltmem gerekiyor ve seni alt etmem gerekiyor. Now, please tell me who would like to join such a religion? Söyler misin zaten kim böyle bir dine katılmak ister? Who would like to join such a community? Böyle bir topluluğa kim katılmak ister? But sometimes when we are in our communities, we are deriding other religions. Ama biz bazen topluluklarımızda diğer dinleri aşağılıyoruz. We are deriding women, for example. Bazen kadınları aşağılıyoruz. And now I have the right to speak, to criticize because my background is a Christian one. Therefore, how to say, I can do it because I'm kind of like reflecting on it because I'm a product of that tradition. Ben buna eleştirme hakkına sahibim çünkü ben Hristiyan bir gelenekten geliyorum.
ve bunun içinde büyüdüm. But I accepted Vedic tradition, especially for many reasons. But one of the reasons was that in the Vedic tradition, the attitude towards the woman is like towards a goddess. We use the word Mataji, which means mother. Ama özellikle Vedik gelenekte kadınlara olan yaklaşım onları bir tanrıça gibi görmek. Yani onlara matice deniyor, anne deniyor. For thousands of years in Christian tradition, for example, they were saying that the woman doesn't have a soul. Ve binlerce yıl boyunca Hristiyan geleneğinde mesela kadının bir ruhu olmadığına inanıyor. They changed this attitude maybe 100 years back. Belki bu tavırlarını yani sadece 100 yıl önce değiştirdiler. But before that, women were just robots. I don't know. Ama ondan önce kadınlar sanki robot gibiydiler. Ve nasıl görüyorlar bilmiyorum. So when you have this kind of attitudes towards women, towards other spiritual traditions, you understand that the presentation division is very narrow-minded. Evet, yani kadınlara ya da diğer spiritüel geleneklere karşı böyle bir tavır içine girdiğinde bir din, onların çok daha güçlü olduğunu anlayabiliriz. So therefore, on a collective level, maybe when we are feeling that not many people are joining our community, we should ask ourselves, do we do things like that? Do we say things like that? Do we present our spiritual knowledge in that narrow-minded way? Biz de eğer toplumda çok fazla kişinin katılmadığını fark ediyorsak kendimizde biz de böyle bir şey yapıyor muyuz acaba diye sorabiliriz. Biz acaba bir şeyleri bilgi verirken ya bir şeyleri sunarken böyle daha görüşlü bir çerçevenin içinde mi kalıyoruz? Now, beside the mode of ignorance, tamaguna, Vedas describe that there is another energy, which is called the mode of passion or rajaguna. Ve cehalet halinin etkisinin haricinde bir diğer halden daha bahsediyor. Diğer enerjiden daha. Bu da Rajaguna. Because the material energy is a combination of three main energies. Çünkü maddi enerji temelde 3 farklı enerjiden oluşuyor. The energy of ignorance that is destroying everything, Cehalet enerjisi bu her şeyi yok eden, yıkan bir enerji. the energy of passion that is creating things, Ve iflas halinin enerjisi bu da bir şeyleri yaratan bir enerji. and the energy of goodness that is maintaining things. Ve bir de erdem halinin enerjisi var. Bu da bir şeylerin devamını sağlayan enerji. And we spoke a little bit about presentation, the mode of darkness, which is destroying people's faith actually. Ve biz karanlık halindeki inançtan bahsettik aslında. Bu da insanın inancını yıkan bir şey. Now let's speak a little bit about presenting spiritual knowledge in a passionate way in the mode of Rajaguna. Bir de şimdi spiritüel bilgiyi nasıl iflas halinin etkisi altında verebiliriz? Bundan bahsedelim. And for that, let's look at the Bhagavad Purana 3:29-9. Ve şimdi bunun için de Bhagavad Purana'da 3.29-9'a bakabiliriz. The worship of the Lord in the temple by a separatist Tapınaktaki Rabbe ibadet ederken bir ayrımcı, is a motive for material enjoyment, eğer maddi şeylerin keyif alma arzusuna sahipse, fame and opulence. ün gibi ya da zenginlik gibi His devotion and mode of passion. onun adamın hizmeti iflas haline etkisi altındadır. So, yesterday we spoke about what means this separatistic mentality. Biz biraz bu ayrımcı zihniyetin ne anlama geldiği hakkında konuştuk. And we spoke that in the frame of one community you can have divisions. In different corners you have different little churches, little mosques, little sanghas. Bir toprak içinde küçük küçük gruplaşmalar oluşabilir, küçük küçük kiliseler, küçük küçük camiler. I was traveling with one of my spiritual masters once. I did not say the country in the city that we went to. Ben bir kere annemle yolculuktaydım, yani seyahatteydim ve bir ülkeye geldik. Hangi ülke olduğunu söylemeyeceğim. But it was Sunday and we were supposed to be present at the Sunday program. Ama günlerden pazardı ve bizim de bir pazar programında bulunmamız gerekiyordu. And I was astonished to find out that simultaneously in this city they have 5 programs. Ve ben aynı şehirde 5 tane farklı program olduğunu duyduğumda şaşırdım. 5 preachers, 5 tane farklı yani vaaz veren kişi vardı. these 5 congregations around them, Ve onların da etrafında 5 tane farklı topluluk oluşmuştu. and 5 treasuries also. Ve 5 tane farklı hazine var yani. And they were kind of like next door. Ve onlar neredeyse
Yani yan yanaydılar. I could understand if it would be in different parts of the city, but it was in the same building. Belki onlar şehrin farklı yerlerinde olsaydı bu anlaşılabilirdi ama onlar aynı binada vardı. So this one is an example of what means separatism. Ve bu da ayrımcılığın ne anlamına geldiğini gösteriyor. And separatism also means that you have some separate interest than the interest of the Supreme Personality of God. Ayrımcı olmak aynı zamanda da kişinin yani Rabbinin çıkarlarından farklı ayrı çıkarlara sahip olması anlamına. So maybe you'd like now to share your own maybe experience or ideas about how else we can present knowledge in the mode of passion. Siz de belki şimdi kendi fikirlerinizi paylaşabilirsiniz bu konuyla ilgili. Biz spiritüel bilgiyi nasıl ihtiras haline etkisi altında So veriyoruz? for your own interest, but Kendi çıkarınız için. be short, okay? One sentence, short sentence. Yes, gentleman in the back, please. Kısa cümleler halinde lütfen. Tanrı adına konuşmak. To talk in the name of God. To talk in the name of God. So you, in other words, you manipulate. You talk in the name of God, but you are pursuing your own issues, Evet, Tanrı adına konuşuyorsunuz Right. ama aslında kendi meselenizi konuşuyorsunuz. right? Of course. Thank you. Very good. Yes, Matthew. So, my question is for once the preacher's benefit or for others' benefit? Like, how For preachers' benefit. so to get, like just take an example of this kind of people, so many people from different communities join and they have different mindsets, they have different motives. They want to have contacts, they want to have fame, they want to have some links, maybe partnering up with this girl, have a partnering group. Oh, yeah, that's a question. So there are so many motives. Farklı motivasyonların olması. Yani İskon'da birçok farklı kişi bir araya geliyor. I içerisinde. saw- Bazen bir kız arkadaş bulmak için de genelde. I saw once an advertisement in a newspaper. Bir keresinde bir gazetede bir ilan görmüştüm. They had a separate page there. Orada ayrı bir sayfada Or verilmişti. now they are using what is this called? It's not Twitter. It's no. They're using it for couple to meet. Tinder. Tinder. Yes. Tinder. But Nobody else here. nobody knows. Don't know it. But before they were using not Tinder, they were using newspaper. Daha önce yani bu çok çıkan sitesi gibi bir şey galiba. Daha önce bunun için gazete verildi. And there were announcements like a spiritual man, handsome, intelligent, is looking for a spiritual woman who is serious in her spirituality. Who is serious in her spirituality. Spiritüel bir adam yakışıklı, zeki, spiritüel bir kadın arıyor ve spiritüel olarak ciddi olan bir kadın. So you can present knowledge to impress the woman Yani siz bir kadını etkilemek için de bir bilgiyi sunabilirsiniz. or to impress men. Ya da erkekleri aynı şekilde etkileyebilirsiniz. You have some issues. You want to receive something. Yani bir derdiniz var ve bir şeyler almak istiyorsunuz. We say also this in terms of Kanaka, Kamini, and Pratishta. Kanaka, kamini ve pratişta deniyor. Kanaka means money, Kamini means woman, and Pratishta means fame. Kanaka, yani kadın, para ya da ün. Any other ideas about how we can present knowledge in the mode of passion? Başka bir fikir olan var mı? Nasıl ihtiras halinde bir bilgiyi paylaşabiliriz? Technically, we covered a big part of it, like Kanaka, Kamini, and Pratishta. Yani bunları söyledik aslında Kanaka, kamini ve pratişta aslında büyük bir kısmını söylemiş olduk. But maybe you have some other personal experience of it. Belki daha kişisel olan bazı deneyimleriniz vardır. Through your actions, through your words, in small groups, whenever you meet people, Discipline. you can convey your thoughts in that way. Not like a very coordinated sort of a lecture or a meeting and all that with a focus on preaching, but out of the gap also you can. So, do I understand right that you are not doing it in a systematic way, and you are not doing it on behalf of a school, on behalf of a parampara. You are just
sharing your own speculations and facing people. Yeah? Okay. Bazen de sadece kendi düşüncelerinizi, spekülasyonlarınızı böyle bir ders verin kendine sahip değil ama insanlarla paylaşıyor olabilirsiniz. Mhm. Okay. Thank you very much. I'll share also a few of my own thoughts regarding that subject. How we can present spiritual knowledge in the mode of passion. Ben de bu konuyla ilgili birkaç kendi düşüncemi paylaşmak istiyorum. Biz nasıl bilgiyi iflas halinde paylaşabiliriz? First of all, it happens when people in a community are preoccupied more about the form than about the substance. Her şeyden önce bir toplumdaki insanlar daha çok bir şeyin şekline odaklanıyorlarsa, yani özünden ziyade, bu gerçekleşiyor. For example, the kirtan should be sung only by professional singers. Mesela kirtan sadece profesyonel müzisyenler tarafından yapılmalı diye düşünüyorum. And you are not preoccupied about that a spiritual person, a devotee, should sing the holy name of the Lord, but a professional should sing. Yani siz bir adananın, yani adama pratiği, adama hizmetine meşgul bir kişinin kirtan yapmasından ziyade profesyonel gerçek bir müzisyenin yapmasını istiyorsunuz. Or for example, the lecturer, he should not be a devotee who is really practicing what he is speaking, but he should be a academician who has an academic education. Ya da ders veren kişinin bir adanan, yani bu pratiği yapan bir kişi değil de bir akademisyen olmasını istiyorsunuz. Also, you can present knowledge without respect towards the people to whom you are speaking. Ve siz bir bilgi verirken karşınızdaki kişilere saygı duymadan bunu yapıyorsunuz. Now we can think, but how is it? You respect the people. People are sitting, you are speaking. Peki bu nasıl, yani bir insan böyle bir durumda saygısızlık yapabilir diye düşünüyoruz. Çünkü biz oturuyoruz, insanlar da dinliyorlar, konuşuyorlar. But respect means recognizing a person's right to be different. Ama buradaki saygı aslında başka birisinin sizden farklı olma hakkının olduğuna saygı gösteriyor. I'll give you an example also from the West. Size yine batıdan bir örnek vermek istiyorum. I said that we should not criticize other religions, but the Vedas are saying sometimes in order to teach something, you can give some examples just so that the people will learn on the basis of those examples. So you are not criticizing by enjoying this critique. Yani burada eleştirmenin iyi olmadığını söylemiştim ama Vedalarda bazen bir konuyu anlatabilmek için bazı örnekler verilebileceği ve bunu da bu örnek, yani bu şeyleri keyif almak için değil de konuya açıklık etmek için yapılabileceği söyleniyor. So somewhere in Europe, on a church, there was a plaque. Bir yerde batıda bir kilisede bir plaka vardı. You cannot enter here with dogs Buraya köpeklerle giremezsiniz diyordu. in miniskirts. Mini etek giyerek giremezsiniz. If you are doing yoga, Yoga yapıyorsanız giremezsiniz. and if you are a Hare Krishna. Ve hareket ediyorsanız giremezsiniz. All of them are from the devil, Hepsi, so no entry. hepsi şeytani işler, o yüzden onlar giremezler. So in other words, you either think like us, or if you think differently, don't come to us. Yani ya bizim gibi düşünürse ya da bizden farklı düşünüyorsan bize gelmiyor. You don't give the person the right to think differently. Karşınızdaki insana farklı bir şekilde düşünme hakkı tanımıyorsunuz. Another trace or sign of preaching, presenting knowledge in the mode of passion is when you are more concerned about the quantity of followers than the quality of the followers. Ve bilgi verirken ihtiyaç halinde etkisinin güçlendiğini gösteren bir diğer belirti de bir kişinin genel kişilerin niteliğiyle değil de sayısıyla ilgileniyor. And I want to say, we as devotees, sometimes we have this tendency. Ve bizim de adından olarak bazen böyle bir eğilimimiz olabiliyor. When we are presenting about ISKCON in the world, we are saying there are millions in the world. Ve İslam hakkında konuşurken dünyada milyonlarca üyemiz var diyor. And I remember how Jay Advaita Swami was joking regarding that. He's a disciple of Srila Prabhupada, founder of our movement. Ve bizim hareketimizin kurucusu Srila Prabhupāda'nın öğrencilerinden Celal Bey Kamarcı'nın yaptığı bir şaka geliyor aklıma. And he said, yes, the sensation is there that we are millions around the world. Yani böyle hissediyor olabiliriz dünyada milyonlarcayız gibi. But in July we have a festival in Romania. Ama bizim Temmuz'da Romanya'da bir In festivalimiz September var. we have a festival in Turkey. Ve bizim Eylül ayında da Türkiye'de bir In festivalimiz April var. we have a festival in Hungary. Ve Nisan ayında da bizim Macaristan'da bir And all the devotees are coming. The same team of devotees from one festival to another festival. Ve aynı takım, yani
Bir festivalden diğerine gidiyorum. And there are millions over the world, of course. Dünyada milyonlarcayım. The same speakers, the same listeners. Aynı kişiler konuşuyor, aynı kişiler dinliyorlar. So we are exaggerating sometimes about the numbers Bazen biz sayıları biraz abartıyoruz. or about our achievements. Ya da başarılarımızı biraz abartıyoruz. And we expect acceptance, recognition, and admiration from the people. Ve insanların saygılarını ya da takdirlerini, hayranlıklarını kabul ediyoruz. Often without corresponding achievements, real achievements. Bazen de gerçekten bir başarımız olmamasına rağmen. And again, we are imposing things. Ve tekrar bir şeyler empoze ediyoruz. And often, especially in the mode of ignorance, you are also imposing, but without philosophical knowledge. You're just imposing. Cehalet halinde de evet bir şeyler empoze ediyoruz ama bir düşünce veya felsefeyle yapmıyoruz bunu. It was either Socrates or Aristotle. He said that there are three ways of presenting knowledge. Sokrat ve Aristo'ydu. Yani bilgiyi sunmak üç yolu olduğundan bahsediyordu. One way is called pathos, which means you're forcing. Bunlardan bir tanesi pathos, yani zorlayarak yani. Another way is called ethos. Diğeri ethos. No, second is called logos. Logos means by logic, by knowledge. İkincisi de logos, yani mantıkla kabul etmeye çalışan tartışma. And the third one is called ethos, by your own example. Üçüncüsü de ethos, yani kendi örneğinizle bir şey. So in the mode of goodness, you may, in the mode of darkness, you may use this pathos, you may force knowledge. Ve cehalet halinde dışarıdayken siz bilgiyi zorlayarak kabul etmeye çalışıyorsunuz. In the mode of passion, you can philosophically win over the person's arguments. Ve ihtiyaç halinde altındayken de tartışarak karşınızdaki kişiye bir şey kabul etmeye çalışıyorsunuz. And in the mode of goodness, you are living, you are showing by example what is the truth. Bu da logos olacak. Ve etos halinde de siz sadece bir şeyi yaşıyorsunuz ve örneğinizle bunu gösteriyorsunuz. And sometimes you are so passionate in your philosophical presentations and you defeat people philosophically. Bazen yani bir şeyleri mantıki olarak sunarken çok bu anlamda ihtiraslı olabiliyorsunuz ve bir şeyleri kabul ettirebiliyorsunuz. And people has a very interesting reaction to that. Ve felsefe olarak kabul ettirebiliyorsunuz ama insanlar buna çok değişik bir tepkileri oluyor. They're saying, yes, you defeated me philosophically, you're right, Diyorlar ki evet sen beni felsefe olarak alt ettin, sen haklısın but I don't want to follow you. ama seni takip etmek istemiyorum. You're right, but I don't want to follow you. Evet haklısın ama seni takip etmek istemiyorum. Why? Because you imposed it on me. You defeated me. You did not encourage me. Neden? Çünkü bunu bana empoze ettin, beni yendin ama bana izin vermedin. And I'd like to tell you a little very story in this regard. Bununla ilgili size benim bir hikayem var. There was a king in South India Güney Hindistan'da bir kral vardı. who was worshipping a form, a special form of the Lord, which is called Ranganath. Ranganat ismindeki özel bir formda Rabbi ibadet ediyordu. And since the king was very opulent, daily he was coming to the temple, to the mandir, and he was offering 108 flowers made from gold. Ve kral da çok zengin olduğu için her gün tapınağa, mandire geliyordu ve altından yapılmış 108 tane çiçek sunuyordu. They were lotus flowers made from gold. 108 daily offered to the deity. Her gün 108 tane altından yapılmış lotus çiçekleri And the sunuyordu. petals of those flowers, they were inlaid in diamonds. Ve onların yaprakları da bu lotus çiçeklerinin yaprakları da elmaslandı. And daily when the king was offering those 108 lotus flowers made from gold in diamonds, immediately after the offering, he was looking around, seeking some admirations from the people around. Ve kral her gün bu 108 tane altından ve elmastan oluşan çiçekleri Rabbe sunduğunda etrafına bakılıyor ve biraz hayranlık arıyordu. And when people were seeing that tray, big tray, with golden lotuses, they were really stunned by, wow, this is really far out. Ve insanlar da bu 108 tane çiçekle dolu olan o tepsileri gördüklerinde gerçekten şaşkınlığa uğruyorlar. Bu inanılmaz diyorlardı. And the king was relishing his devotion.
Ve kral da bu adanmasının keyifli sürüyordu. And one day he did the same thing. He offered his 108 lotuses. Ve bir gün yine aynı şeyi yaptı. Bu 108 tane lotusu sundu. And a humble priest, a humble brahmana, he came and he offered a large handful of just simple tulasi leaves. O sırada alçak gönüllü bir brahmana geldi ve iki avucuna dolu olan tulasi yapraklarını sundu. In Vedic Indian culture, tulasi is a special sacred plant. Ve Vedik gelenekte de tulasi çok kutsal bir bitki olarak kabul ediliyor. And some of those tulasi leaves, they by accident covered a few of those golden lotus flowers that he offered. Ve yanlışlıkla da o tulasi yapraklarından bazıları kralın sunmakta olduğu lotus çiçeklerinin üzerine geldi ve So- onları örttü. The king immediately noticed this fault, this mistake, and he began preaching to that brahmana. Kral hemen bu hatasını fark etti ve o brahmanaya vaaz vermeye başladı. Why did you put that grass over my lotus golden flowers? Neden sen benim o altın lotus çiçeklerinin üzerine o otu koydun? Your way of worshiping God is inferior. Senin Tanrı'ya ibadet etme şeklin benimkinden daha düşük bir seviyede. God does not accept grass. He accepts real things. Tanrı ot kabul etmez. Yani o gerçek şeyleri sever. Onları kabul eder. And remember, there is this, we gave you the description that you can worship, when you are worshiping in the mode of ignorance, you do it by himsa, in a violent way. Daha önce bu örneğini vermiştik yani ibadeti eğer bir kişi cehalet haline etkisi altında yapıyorsa onu himsa yani şiddetli bir şekilde yapar. You are arrogant and also you are envious. Yani hem o kişi kibre kapılır hem de öfkelidir. And the Brahmana, he tried to explain to the king that, my dear king, it was a mistake, I'm very sorry for that. Ve Brahmana da kraldan özür diledi. Affedersiniz yani istemedim oldu. And by the way, according to the scriptures, Ve bu sırada kutsal metinlere göre the Lord likes more tulsi leaves than gold. evet, pardon, kutsal metinlere göre ama bu arada kral tuz yapraklarını daha çok seviyor almış. Hearing that, the king became furious. Pardon, Brahmana bunu söyledi ama dedi bu arada dedi yani Vedik kaynaklara göre Rab Tulasi yapraklarını aslında daha çok seviyor ve bunun üzerine kral çok öfkelendi. Which mode is that? Bu hangi hal oluyor? Passion. Why? İtiraz. Neden? Because you don't give the right to a person to have another opinion, another understanding. Neden bu itiraz haline etkisi altında söylenmiş bir şey oluyor? Çünkü karşıdaki kişinin farklı bir fikri olmasına tahammül edemezsiniz. And the mode of passion immediately involves the mode of ignorance. Evet. İtiraz hali anında cehalet halini de ortaya çıkıyor. The king became so angry that he decided that he will organize a special sacrifice. Ve kral o kadar öfkelendi ki özel bir sunu ayarlamaya karar verdi. He will make God appear in front of him, Ve bu şekilde Tanrı'nın ortaya çıkmasını sağlayacaktı. and he will demand from God to withdraw his mercy from that Brahmana. Ve Tanrı ortaya çıktığında da o Brahmana'dan merhametini almasını gelecektir. And the commentators are saying that often the neophyte devotees, neophyte spiritual people, 90% of their prayers are connected with God, please punish him. God, please get him away from my path, and so on. So, Yorumculara göre de yani genelde spiritüel kaliteye yeni başlamış olan kişilerin dualarının %90'ı Rabbim lütfen onu cezalandır, şunu benim yolumdan al. so a Kanishta which means a materialistic spiritualist, 90% of his prayers are about take him away. Not about I want to love you, I want to serve you. It's about my God, again another obstacle. This is a misunderstanding. How can he be a part of my Sangha community? God, intervene, you should resolve this problem. Genelde kanişlerlik dediğimiz materyalist olan spiritüel yani kanişt olan kişilerin duaların %90'ı da bu şekilde oluyor. Yani şu kişiyi hayatından çıkar, yolumdan al ya da yani hiçbir şekilde sana nasıl hizmet edebilirim, nasıl seni memnun edebilirim gibi dualar olmuyor. Herhalde bir yanlışlık oldu. Bu kişi benim nasıl sancamın bir parçası olabilir? Burada bir yanlışlık var.
onlardan uzaklaştır şeklinde. So the king started this special ritual, special sacrifice Ve kral da bu özel sunumu yapmaya başladı. to satisfy Lord Vishnu and to invoke him to withdraw his mercy and to never appear in the eyes of that Brahman, in the heart of that Brahman. Yani onun amacı Rabbiş'in belirmesini ve onun merhametini tamamıyla Brahmana'dan çekmesini sağlamaktı ve bir daha asla onun Brahmana'nın kalbinde belirmemesi için. Right in the middle of that sacrifice, Ve tam o sunumun ortasında one of the spies of the king came and told him that, you know, kralın güzel yanlarından bir tanesi geldi ve dedi ki krala biliyor musun dedi. the Brahmana that offended you, Ve karşı kabahat işen o Brahmana vardı ya. today he came to the temple Bir tapınağa geldi and he received a special darshana from the Lord. ve o Rab'den özel bir darshan aldı. Darshana means when the Lord is presenting, mystically presenting before your eyes. Darshan da aslında Rabbim mistik bir şekilde sizin gözünüzün önünde belirmesi anlamında. And overcome by anger, the king decided to commit suicide. Ve o kadar öfkeye kapıldı ki kral intihar etmeye karar verdi. He decided to jump in that fire that he organized, of that yagya. O yelke için, o sıvı için yani hazırlamış olduğu o ateşin içine kendini atmaya karar verdi. And right in the moment when he was about to jump in that fire, Ve tam o ateşe kendini atacağı sırada the Lord Vishnu appeared in front of him and said, Rab Vişnu onun önünde belirdi ve şey dedi. "O king, if you could achieve me just by jumping in fire alive, Ey kral dedi, eğer sen sadece yani canlı bir şekilde bu ateşe atlamakla bana ulaşabilecek olsaydın, you would still never satisfy me, yine de beni tatmin etmeyecektin. and you would never come close to me. Hiçbir zaman da bu şekilde bana yaklaşamayacak. And by the way, when I offered my darshana to that Brahmana, Bu sırada ben şunu o Brahmana'ya verdiğimde he was sincerely asking me to offer you my darshana. o samimi bir şekilde benden sana darshanımı vermemi He istedi. he was praying for your spiritual advancement. O senin spiritüel ilerlemen için dua ediyordu. And as a result of his prayers, actually I appeared before you now. Ve aslında o duaların sonucu olarak ben şu an senin önünde belirmiş It durumdayım. wasn't because I was scared that you would jump in the fire. Aslında senin ateşe kendini atmandan korktuğun için belirmedim. I just replied to the prayers of my pure devotee. Sadece benim saf adamımın yapmış olduğu dualara karşı geldim. So please give up your envy. Lütfen kıskançlığını bırak. Worship me in pure devotional service. Saf adamla hizmetiyle bana hizmet. And then your heart will be full of love of God, prema. İbadet et. Bu şekilde kalbin premayla Tanrı'ya dönen saf aşkla da olacak. Okay, now let's speak a little bit about how we present spiritual knowledge in the mode of goodness. Şimdi biz spiritüel bilgiyi nasıl erdem halinde sunabiliriz? Biraz bunun hakkında konuşalım. We have a verse also in Bhagavad Purana, Srimad Bhagavatam 3:29-10, Şimat Bhagavatam'da yani Bhagavata Purana'da bununla ilgili bir kıta var. which is saying, 29-10. when a devotee worships the Supreme Personality of Godhead Bir adamın Tanrı ile şahsına ibadet ettiğinde and offers his karma, ve karmasını ona sunuyor. karma means the fruits of his own activities, Yani kendi faaliyetlerinin sonuçlarını ona sunuyor. in order to free himself from the inebrieties of karma. Karnının yani sonuçlarına kendisini özgürleştirmek amacıyla yapıyor. Speak. Speak. Because I think it's not so easy. It's not so long. So you offer your karma and you want to liberate yourself from your karma. Evet, siz bu şekilde karmanızı sunuyorsunuz ve o karmanın özgürleşmek için bunu yapıyorsunuz. That is the devotion in the mode of passion. That is a sign of devotion in mode of passion. Ve bu aslında bu şekilde bir sunumda bulunmak bir kişinin ihtiras halinde So, ibadet etmesi. in other words, here the motive is that you want to purify yourself. Buradaki aslında motivasyon kendinizi arındırmak istiyorum. How else the mode of goodness can manifest when we are presenting spiritual knowledge? Peki biz spiritüel bilgiyi sunarken erdem nasıl ortaya çıkabilir? Any ideas? Bununla ilgili fikir olanlar mı?
Just take an example of Bhagavad Gita. I've read it, I have knowledge. I know, all the knowledge, whatever I'm getting, it's being by the mercy of Guru and Prabhupada, but I'm not taking it. And I'm giving it again to the others just to show that how proficient I am. Right? And the other thing, it's a service to the Guru Parampara. Mhm. You will progress in your Krishna consciousness by preaching, the knowledge is the best one. But you are not giving the knowledge in that sense. Mhm. You are just wanted to show that how efficient I am. Mhm. So in that sense, not to uplift yourself in Krishna consciousness, but just to show himself. Sure. Okay. Very good. Bir kişi eğer Bhagavad Gita'dan ya da Parampara'dan almış olduğu bilgiyi başkalarına verirken bunu Guru Parampara'yı yani memnun etmek için yapmıyorsa ya da kendi bilincini yükseltmek için yapmıyorsa ama sadece biraz şov yapmak için, bir şey bildiğini göstermek için yapıyorsa. Yes, Chandra. Preaching in order to purify ourselves, not in the mood of helping others advancing spiritually or pleasing our Guru or Srila Prabhupada. You are concerned more of this your own purification, not with the purification of people. Eğer yani bilgi verirken amacımız daha çok kendimizi arındırmaksa, başkalarına yardımcı olmakla çok ilgilenmiyorsak onları arındırmakla. Mhm. Anything else? Yes. Hizmet bilinciyle. Yani Tanrı'ya hizmet etmek adına ona To do your services with a devotion sense. sense of devotion. With a sense of devotion. There's a sense of devotion. That will be later. That will be the next stage. Bu bir sonraki aşama olacak. Now we are speaking about the mode of goodness. Yes. Biz erdemenden bahsediyoruz. But thank you very much. Teşekkürler ama. Prabhuji, I have a question. Actually, when on the topic when Let's keep the questions after. okay. Soruları sonraya saklayalım. Yes, Emre. Yani bilgi verirken karşımızdaki kişinin platformunu hissederek vermek. Yani mesela başka bir inancı yakındır. Doğrudan mesela bilgi derinden vermek gibi değil. Bir örnek veriyorum. Mesela bizim Kirtanlar Dünyası'nda Krishna Prabhu'nun mesela yaptığı gibi daha böyle o frekans sezip hani daha böyle yüzeyselden yavaş yavaş derine giderek vermek. Çünkü öbür türlü bir reaksiyon çekme riski var. Yani böyle bir şey gibi değil de hani aslında aynı şeylere geliyor. Böyle bir üstünlük göstermek gibi veya doğrudan bilgiyi böyle Emre short. ben Hadi nerede dedin? kısaca şey yapayım. To present the knowledge according to the audience. According to the audience. Thank you very much. My Guru Maharaj and your Guru Maharaj is always speaking that you should learn to present things in a very short way. That means you are intelligent. Şeyleri çok kısa bir şekilde sunmayı öğrenmemiz gerektiğini söylüyor. Bu bizim daha zeki olduğumuz. What about presenting knowledge according to the place? Peki bir yere uygun şekilde bir bilgi sunmak. For example, I'm preaching only in the clean places. Mesela ben sadece temiz yerlerde bilgi veririm. If I see that the place is not so clean, I'm not going there. Eğer orası pek temiz bir yerdeyse ben oraya gitmem. I'm presenting knowledge only in the countries with prosperous, materially prosperous people. Ya da ben sadece maddi anlamda zengin insanların olduğu ülkelere giderim. Orada I'm not going to poor countries. fakir ülkelere gitmem. Like Narada Muni, he wanted to practice his meditation in the forest because it was a sattvic place. Örneğin Narada Muni meditasyonunu ormanda yapıyordu. Çünkü orası sattvic bir yerdi. And you are not going to the markets because there are people selling meat and doing other crazy things. Ve siz pazara gitmiyorsunuz çünkü ya da alışveriş yapılan yerlere çünkü orada et satılıyor. Or you are waiting for people to come to you. Ya da insanların size gelmesini bekliyorsunuz. I give them the free choice. Onlara özgür bir seçenek If sunuyorsunuz. they would like to come, they will come. İsterlerse gelirler. Otherwise, I'm not forcing.
tek türlü yani. This is also Zorlamıyorum. an approach in the mode of goodness. Bu da yine erdem halinde olan bir yaklaşım. But generally, you are not preaching because of compassion. Ama genel olarak buradaki önemli olan nokta bir kişinin yani merhamet duygusuyla bilgi vermiyor olması. You are doing it either because you want to purify yourself Ya bunu kendinizi saflaştırmak için yapıyorsunuz or because you just follow the order of the spiritual master. ya da sadece manevi öğretmeninizin talimatını yerine getirmeye çalışıyorsunuz. And that's a good thing. Ve bu da iyi bir şey. But you still personally don't feel compassion yet. Ama siz kişisel olarak henüz o merhameti hissetmiyorsunuz. And I spoke with many of my friends who are preachers, who are very knowledgeable, and asked them, do you feel some compassion? In the beginning, at least, do you feel some compassion? Ben birçok arkadaşımla yani Krishna bilincini vermeye çalışan, paylaşan birçok kişiyle konuşuyorum. Başta sen bu merhameti hissediyor muydun diye And the soruyorum. reply was no. Onların cevabı da hayır oluyor. I just did it because my spiritual master told me to do this because this will do good for me and for the people around me. Sadece manevi öğretmenim benden bunu istediği için bunu yapıyordum. Bu benim için iyi olacaktı ve diğerleri için de iyi olacaktı diye düşünüyorum. So that was about motivation. Bu motivasyonla ilgili olan kısımdı. But preaching in the mode of goodness attracts people in the mode of goodness. Ama erdem halinde yapılan bir Krishna bilincini yayma faaliyeti o haldeki insanları çeker. And we can use Ayurveda, we can use psychology, we can use yoga for attracting people in the mode of goodness. That's a very good thing. Biz Ayurveda ya da psikoloji, astrolojiyle ilgili bazı şeyler, seminerler veririz. Bu şekilde erdem halindeki insanları bu harekete çekebiliriz. Bu da iyi bir şey. But if we keep people that we attracted on the same level, Ama yani bu şekilde çekmiş olduğumuz kişileri hep aynı seviyede tutarsak then we did not finish the job. o zaman biz işimizi bitirmemiş oluruz. Jayadvaita Maharaj was telling how once Srila Prabhupada invited the devotees who were producing this magazine, Back to Godhead magazine. Ve Jayadvaita Maharaj bir keresinde Srila Prabhupāda'nın bu Back to Godhead dergisini çıkaran adamları davet ettiğinden bahsetmişti. And Prabhupada said there are 4 stages of presenting knowledge to the people. Ve Prabhupada orada insanlara bilgi sunmanın 4 şekli olduğundan bahsetmişti. And he implied by presenting knowledge through that magazine and through other outreach programs. Ve bunun dergi yoluyla yapılabileceğini veya başka programlar aracılığıyla yapılabileceğini söyledi. And he said the first stage is when you're awakening the interest of people in spiritual knowledge. Ve ilk aşamada insanların spiritüel bilgi olan ilgisini uyandırmak şeklinde. People are bewildered by the illusory energy and you awaken them. İnsanlar yanıltıcı enerjinin etkisi altındadırlar, kafaları karışmış durumdadırlar. Kritik olarak uyandırırsın. They become attracted and they join the community. Onlar ilgi duyarlar ve topluluğa katılırlar. That's a relatively easy thing. Bu göreceli olarak daha kolay olan. Maybe not so easy in Istanbul. Belki İstanbul'da o kadar kolay değil. In Romania is also not easy. Romanya'da da o kadar kolay değil. But relatively you can do it. Ama göreceli olarak bu daha kolay. But then Prabhupada said you have to lead them further Ama Prabhupada sana onları bir sonraki aşamaya geçirmek to the gerekiyor. stage when they want to commit themselves, when they want to accept the spiritual master and to accept the initiation. Sonraki aşamada onların manevi öğretmeni kabul etmesi ve bir inisiyasyon sürecine girmesi. And then Prabhupada said that at that second stage, we teach them how to become a disciple. Ve bu aşamada da biz onlara nasıl bir öğrenci olacağını öğretiriz. Then there is the third stage. You don't keep people just on that level. They should advance further. Ve üçüncü aşamada da insanların yine de bu seviyede kalmaması, daha da ilerlemesi gerekiyor. Prabhupada said they should study the philosophy. Onların felsefeyi çalışması gerekir. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, they should understand, Prabhupada said, Krishna's energies, Onların Bhagavad Gita'yı, Srimad Bhagavatam'ı çalışması ve Prabhupāda'nın söylediği gibi Krishna'nın enerjilerini anlaması gerekir. and also at that stage they get an introduction into more esoteric topics like the pastimes of Radha and Krishna. Ve bu aşamada da onlar daha ezoterik olan Radha ve Krishna'nın keyif dolu meşgaleleri gibi konulara bir giriş yaparlar. And then we have the final fourth stage, Prabhupada said. Ve sonra da nihai aşama yani 4. aşama gelir. He said this will be the stage of Paramahamsa, Ve bu aşamada Paramahamsa aşaması which olur. means transcendental Yani stage. transcendental olan aşama. And Prabhupada said at this level we should teach devotees how to remain immersed
in contemplation Krishna's pastimes. Ve biz bu aşamada da adımlanlara nasıl Krishna'nın kirtan meşgalelerinin gark olmuş bir halde kalabileceklerini gösteriyor. And Srila Prabhupada said these four stages represents a complete map of spiritual development. Ve bu dört aşamada spiritüel ve ilerlemenin tam bir haritasını gösterir demiş. You as a preacher, you have to keep in mind these four stages and to lead the devotee from one stage to another, to another, to another. Ve Krishna birbirini gelmeye çalışan bir kişiyseniz sizin bu haritayı aklınıza tutmanız gerekir ve bir kişiyi bir aşamadan diğerine doğru taşıyor olmanız gerekir. Otherwise, you just attract people, Yoksa sadece insanları çekersiniz. and if they're not nourished more, they just lose their interest. Eğer onlar daha fazla beslenemezlerse ilgilerini yitirmeye başlarlar. So that may be one of the reasons why our communities are not growing. Bu belki de topluluklarımızın neden büyümediğini anlatan bir şey. Okay, and finally, today we achieved the transcendental mode. Ve bugün nihayet biz transcendental hale geldik. Let's hear a general description about the spirituality in the transcendental mode. Ve şimdi transcendental ruh hali içerisinde spiritüelliğin nasıl tanımlandığını okuyalım. Srimad Bhagavatam 3:29, 11, 12. Ve bu da Srimad Bhagavatam 3.29, 11 ve 12. kıtalarda geçiyor. The manifestation of pure devotional service Sabudanma hizmetinin ortaya çıkışı is exhibited when one's mind şu şekilde olur. Bir kişinin zihni is at once attracted to hearing the transcendental name and qualities of the Supreme Personality of Godhead. bir kişinin zihni Tanrı'yla şahsının ismini ve onun kirtan meşgalerini duymaya cezbolması. Who is residing in everyone's heart. Ve o Tanrı'yla şahsında herkesin kalbinde olan kişi. Just as the water of the Ganges flow naturally down towards the ocean, Nasıl ki Ganges suları doğal bir şekilde okyanusa doğru akarsa, such devotional ecstasy, bu şekildeki bir adanmayla gelen coşku hali uninterrupted by any material condition, hiçbir maddi motivasyon tarafından kesintiye uğramazsa flows towards the Supreme Lord. Tanrı Yüce şahsına doğru akar. So, shall I tease you about how we can present knowledge in the transcendental mode? Yes, you want to say? You want to participate? Şimdi size bunu söyledim. Biz bu bilgiyi nasıl transcendental ruh hali içine verebiliriz? Okay, any idea how we can present knowledge on a transcendental level? Peki herhangi bir fikri olan var mı? Biz bu bilgiyi nasıl transcendental ruh hali Beyond the modes of material nature. maddi doğan hallerin ötesinde nasıl yapabiliriz? What is the main motivation? Buradaki temel motivasyonun ne olması? You already got some hints. To give Krishna, very good. Krishna'yı vermek. You want to please the Supreme Personality of Godhead, therefore you are preaching, not to show off. Yani bir şov yapmak için değil de Tanrı Yüce şahsını memnun etmek için. Yes, to involve people in meditation, very good. İnsanları meditasyona çağırmak için, yani meditasyon yapmalarına yardımcı olmak için. Mataji, Maruti Rako Vijay Then try to follow Guru's instructions in whatever conditions. yeah, in life or in death, but I'm doing it. Durum ne olursa olsun, yaşamda da ölümde de yani her türlü durumda da ben manevi öğretmenin talimatlarını yerine getirmeye çalışıyorum. You're not concerned about yourself. Burada kendinizle ilgilenmiyorsunuz. I remember how Srila Shivaram Swami Maharaj, he wrote a Vyasa Puja offering to Srila Prabhupada. Ben bir keresinde Şila Şivarama Sahibinin nasıl Şila Prabhupāda'ya bir Vyasa Puja sunusu yani bir mektup yazdığını And he really görmüştüm. struck me because he said the preacher is one who is ready to crucify himself. Ve bu beni şaşırtmıştı bu mektup çünkü bir Krishna bilmeyen bir kişinin kendisini çarmıha gelmeye hazır olan kişi olduğunu söylüyordu. Before that, I was thinking, preaching is easy, just come, you receive a garland, you receive Mahaprasadam. Bence bunun kolay olduğunu düşünüyorum Krishna bilgini başkalarına verdiğinde. Oturuyorsun, geliyorsun, bir garland alıyorsun, kirtan yapıyorsun. But those who do that, they know how much work is behind this garlands and receiving Mahaprasad, how much headache you have to confront in presenting knowledge and educating people. Ama yani gerçekten bunu yapan bir kişi bu garlandın gerisini ve Mahaprasad'ın gerisini ne kadar çok baş ağrısı olduğunu, ne kadar çok insanlara eğitim vermeye çalışırken bir kişinin zorlanabileceğini biliyorum. Often you are on the edge, you just want to give up. Why should I have this headache, you know? I just sit at home and I chant my rounds and
I read the books and I'm advancing. Why should I go through this hell? Çoğu zaman da insan kendisini yani köşede, kenarda hisseder, yani bırakmak üzere bir durumda hisseder. Çünkü neden bunu yapıyorum ki diye düşünür. Gidip evde oturup güzelce kekten yapabilirim, cephamı yapabilirim, kutsal metineye çalışıp ilerleyebilirim. But when you have compassion and you love your spiritual master, you love the Supreme Personality of Godhead, you do it not for yourself. You do it even stepping on your own interest for the benefit of the people. Ama siz Tanrı'nca şahsını seviyorsanız, manevi öğretmeninizi seviyorsanız, evet, bunu aslında kendiniz için iyi olmasa da yapmak istiyorsunuz. Eğer merhamet duygusuna da sahipseniz, başkanın faydası için bunu yapmaya istekli oluyorsunuz. Yes, Chandramarma. And to consider everybody you preach as a devotee of Supreme Lord, and mercifully you want they remember. Thank you so much. Karşılaştığınız herkesin Tanrı'nın bir adamın olduğunu düşünmek ve onların Tanrı'yı hatırlayabilmesi için bir anlamda merhamet göstermek. In the first year of his presence in New York, Srila Prabhupada lived in Bowery. Srila Prabhupada New York'taki ilk yanında Bowie'de kalmış. It was a ghetto. Bir ghettoydu orası. There were a lot of drunk people and of drug addicted boys and girls laying around. It was a horrible place actually. Orada birçok sarhoş vardı, uyuşturucu bağımlısı gençler vardı. İnsanlar genelde böyle sokakta, yerde yatıyorlar. Çok korkunç bir yer. And at least 3 drunk people were laying on the steps that were leading to Prabhupada's door where he was living. Ve yani o apartmana ulaşmak için en az 3 tane sarhoşun üzerinden atlamak zorunda kalıyordu. Usually they were not caring about anybody who was entering. Genelde onlar içeri gelen kimseyi umursamıyorlardı. But all the times when they saw Srila Prabhupada coming back from the market or from somewhere, Ama Srila Prabhupa'nın marketten veya herhangi bir yerden geri döndüğünü gördüklerinde they were seeing the Swamiji Swamiji görüyorlardı. and they were rolling aside to make him space. Ve diğer kapıları yuvarlanıyorlardı ona biraz geçiş yeri oluşturmak için. And one of them even said once to a devotee, Ve bir keresinde onlardan bir tanesi bir adamına şöyle dedi. "This is the only man who was treating us as a humans. Bu bize insan gibi davranan tek kişiydi. He wasn't seeing us as drunkards, O bizi sarhoşlar olarak görmüyordu. as some bad people. Ya da kötü insanlar olarak. He saw something spiritual in us. Bizi spiritüel olan bir şey görüyordu. And we felt the respect. Ve biz onun bize gösterdiği saygıyı hissediyorduk. When we visited, when it was yesterday, with Nrsimha Krishna, that big mosque, what is the name? Çamlıca. I will not be able to pronounce it, but you say it. Yeah. And I told him my little story about visiting the mosque in Hurghada in Egypt once. Biz de Çamlıca'daki camiyi ziyarete gitmiştik. Orada da Radha Govinda Prabhu Nrsimha Krishna Prabhu'ya Hurghada'da yani Mısır'da ziyaret ettiği bir yere hatırlatmış. Yani orada It was 7 in the evening, This was a mosque also. mosque. O da bir camiymiş ve akşam 7'ymiş. And the mosque was really very beautiful there. Ve oradaki cami de çok güzel bir camiymiş. It was very peaceful, that carpets. Çok huzur vericiymiş yani o yerdeki halılar. And we decided that let's sit and chant our Gayatris because it's God's house, God's place. It's the best place to sit and do your little meditation. In Egypt, yes. Ve biz de orada oturup yani gayet mantığımızı söylemek istedik. Çünkü o Tanrı'nın evi diye düşündük ve onu yapmak için en güzel yer diye düşündük. And after offering my prayers, I bowed down in the mosque. Ve ben mantığımı söyledikten sonra orada hürmetlerimi sundum. And there were some guards in the back. Ve arkada da bazı gardiyanlar, Peki. korumalar vardı. They obviously belonged to the Islamic tradition. Tabii ki onlar İslam geleneğinden geliyorlardı. And very fastly they started to come in our direction. Ve hızlı bir şekilde bizim tarafımıza doğru gelmeye başladılar. And I was thinking, I'm in trouble now. Ve ben de dedim, o şimdi başım belada. But the man approached and he said, "Hey boy, son, actually he's a son, where are you from?" Ama o koruma bana yaklaştı ve dedi ki, oğul dedi, sen neredensin? I said, "I'm from Romania." And he said, "Why did you bow down?"
Ben Romanya'dan geliyorum dedim. Neden dedi hani Tanrı önünde eğildi. And I said, this is God's house. I did my little prayer and I offered my obeisances. Ve ben dedim ki burası Tanrı evi, ben küçük bir dua ettim ve sonra da hürmetlerimi sundum. And the man said, he was elderly. O yaşlıca bir beyefendi. He İşte said- şöyle dedi. You're the only Westerner that I'm seeing in 30 years working here who is bowing down in our mosque. Ben dedi son 30 yıldır yani buraya gelen Batılılar içinde ilk defa senin bu şekilde And he said, eğildiğini gördüm. let me embrace you and kiss you because you're a good guy. Sen iyi bir adamsın o yüzden şimdi sana sarılmak ve seni öpmek istiyorum. And then I understood that respect brings respect. Ve ben o zaman saygı göstermenin saygı uyandırdığını anladım. When you are treating people with respect, you invoke respect. Siz insanlara saygılı bir şekilde davrandığınızda onlarda da saygı duygusu ortaya çıkıyor. Okay, anything else? Get your please. Бабушка. Была маленькая история такая, когда я не хотела выходить через соцсети, я написала Гуру Махараджу. Я не люблю светиться. А он мне написал, а я не люблю, когда они служат. So I wanted to avoid popularity being known to people, and I didn't want to project to present so much about myself in doing my course. Ben kursunu yaparken çok popüler olmak istemiyordum. Çok fazla kendimden bahsetmek istemiyordum. So Keshwar Premataji is doing a very beautiful course, presenting knowledge via online internet. İnternette çok güzel bir şekilde bilgileri paylaştığı bir kursu var Keşif Akıllı'nın. And she didn't want that it will be about her personally. Ve onunla ilgili olmasını istemiyordu bu And kursun. she told to her spiritual master that I don't want it to be about me. Ve aynı şeyi manevi öğretmenine de söyledi. Bunun benimle ilgili olmasını istemiyorum. And the spiritual master replied, Ve manevi öğretmeni de şöyle dedi. yes, I also don't want to be worshipped. Ben de dedi ibadet edilmek istemiyorum. But I have to do it because that's how we educate disciples, how we educate people. Ama bunu yapmak zorundayız çünkü biz bu şekilde öğrencileri eğitimiz. So in other words, you have to give up your pride, Sizin bir şekilde gururunuzu bir yana koymanız gerekiyor. but you have to give up also your false humility Ama aynı zamanda sahte alçak gönüllü de bir kere yapalım. when you are presenting knowledge. Yani bilgi sunmak. Very good. Yeah, the last example, please. My question is, Ho'oponopono is affecting our life or not? And you are believe about Ho'oponopono. About what? Ho'oponopono. About gratitude and Ho'oponopono. Ho'oponopono is a method that you repeat 4 sentences to accepting that all the wrong things that you see is about you, and when you say I love you, please forgive me, and this kind of sentences, the things are going well. Okay. Açıklayabilir misiniz? Ben duyamadım. Başındaki sorunun başındayım. Sadece Ho'oponopono'yu açıklamıştım. What is the Ho'oponopono is important in our life and work in our life or not true? My question is. Bu yani havai temelli sanırım gibi böyle değil mi? Yani orada bazı böyle ne deniyordu ona? Ho'oponopono. Affirmation, olumlama. Bazı olumlamalar, özellikle 4 tane olumlama oluyor. Bunların hayatımızda geçerliliği var mı? Önemi nedir? I did not practice it myself, Ben bunu kendim deneyimlemedim, yani tezkik etmedim. but I have some friends who did it. Ama bazı arkadaşlarım bunu yaptılar. And in their case, they told me that they healed from some of their traumas in life, Ve onlar da bunu yaparak bazı travmalarımız iyileştiğini söylediler. and their self-esteem increased, Ve kendine olan güvenlerin arttığını da. and they became more forgiving for themselves. Ve kendilerine karşı da daha affedici bir hale geldi. Therefore, in our tradition, we say that charity starts with home. O yüzden de biz geleneğimizde bağış evde başlar diyoruz. Before loving people, you should love yourself. Yani insanları sevmekten
affetmekten önce insanın kendisini sevmesi gerekiyor. Before forgiving people, you have to learn to forgive yourself. Ve diğerlerini affetmekten önce insanın kendisini affetmesini gerekiyor. And Bunu öğrenmesi gerekiyor. that practice definitely is helping with that. Ve bu pratikte kesinlikle buna yardımcı oluyor. Okay. I would like to add a little, to add a little another angle about that, how we present knowledge purely. Ben yani bu bilgiyi nasıl saf bir şekilde paylaşabilmemize dair başka bir boyut. And I promise you I'll finish with that. Evet, söz veriyorum, bunu da bitireceğim. Yesterday we mentioned that in our growth as a human beings, we are evolving through 3 psychological stages. Ve bizim insan olarak gelişimimizde 3 tane farklı psikolojik evreden geçtiğimizden bahsetmiştik. It's like 3 steps to human maturity. Yani insanın olgunluğa ulaşmasındaki 3 aşama gibi düşünelim. And these 3 steps are called they, Ve bu 3 aşamanın da onlar, me, ben and we. ve biz olarak yani. So like a kid, when he is small, he's thinking parents will do everything. Bir kişi yani çocukken her şeyi anne babasının yapacağını düşünüyor. It's not my responsibility. Parents are thinking about food, about house, about everything. It's not my thing to think. Yani bunları ben düşünmek zorunda değilim. Anne babam benim beslenmemi ayarlıyor, evi onlar çekip çeviriyorlar. Benim sorumluluğum değil bu. Then the kid is becoming a teenager. Ve sonra bu çocuk büyür ve bir ergen olur. And if you remember your teenager age, Eğer ergenlik dönemimizi hatırlayacak olursanız everything was about you. her şey sizinle ilgiliydi. And you avoided people that you didn't like. You just avoided them. Ve hoşlanmadığınız kişilerden direkt uzaklaşmıştınız, onlarla görüşmüyordunuz. And then finally you became an adult Ve sonra da yetişkin oldunuz. when you had to learn to cooperate with others. O zaman da başkalarıyla işbirliği yapmayı öğrenmeniz gerekiyor. So this first stage, they will do, is a little bit, when you are grown, I'm speaking now, is a little bit of a victim mentality. Yani bu aslında her şeyi başkalarının yapacağını düşünmek, biraz bir kurban mentalitesi yani zihniyeti. This is where we begin our childhood, and unfortunately where many of us stay during the adulthood. Yani bu bizim aslında çocukluğumuzda olan bir düşünce şekli ama yetişkinliğimiz döneminde de birçok kişi için bu hala devam ediyor. People avoid responsibility because the government will do, senior devotees will do. İnsanlar sorumluluk almaktan kaçıyorlar çünkü devlet bununla ilgilenmeli diye düşünüyorlar ya da işte daha ilerlemiş olanlar bunları yapmalı diye düşünüyorlar. And in that mindset, we are blaming others. Ve bu şekilde düşündüğümüzde de başkalarını We are suçluyoruz. complaining about the things. Bir şeyler hakkında şikayette And bulunuyoruz we are waiting to be saved. ve kurtarılmayı bekliyoruz. And in spiritual life, this mindset also of they manifests as I said, other devotees will arrange the program. Ve spiritüel hayatta da bu yani onlar düşüncesi, onlar yapacaklar düşüncesi diğer adananlar bu programı organize edecekler. I just enjoy the Sangha. Ben sadece Sangha'nın keyfini çıkaracağım. And I've been initiated and the spiritual master will do everything for me. Ben inisiyasyon aldım artık manevi öğretmenim benim için her şeyi yapacak. Gurudev will save me, he will do everything. Burada beni kurtaracak her şeyi yapacak. So this is the childhood mentality of a devotee in the beginning. Gurudev will do everything. Ve bu da bir adananın aslında başlangıçtaki yani çocukluk devresinde belki diyebileceğimiz düşüncesi. Then we grow a little bit and we go further. We achieve the stage of me. Ve sonra biraz ilerleyerek ben aşamasına It's the geliyoruz. individual mindset. Daha bireyselleşmeye başlarız. You take responsibility, ownership, Biraz sorumluluk almaya başlarız, bir şeye sahipleniriz. and you develop some skills, you develop some ambitions also. Bazı yetenekler geliştiririz, bazı hırslarımız da olmaya başlar. You become self-confident and also independent. Hem daha kendimize güvenimiz artar hem de daha bağımsız olmaya başlar. But there is also a shadow to this. Ama bir de bunun gölgeli bir tarafı var. It's better than they, Yani bu evet de onlardan belki bir anlamda daha iyi, but sometimes you become too competitive. kompetitif. Ama bazen bir kişi çok rekabetçi olmaya başlar. You don't trust others. Başkalarına güvenmez. You are a lonely wolf.
kendini tek başına bir kurt gibi düşün. You want to do something good, do it yourself. Bir şey mi yapmak istiyorsun? İyi bir şeyin iyi olmasını mı istiyorsun? Kendin yap diye düşün. And then finally, you overgrow that stage too, and you come to the level of full maturity, human maturity. Ve sonra o aşamayı da geçer kişi ve tam bir olgunluk aşamasına gelir. And you understand that your personal growth as a human and also as a devotee is connected with the growth of other devotees around me. Ve siz o aşamada kendi kişisel gelişiminizin, yani bir adanan olarak da manevi gelişiminizin etrafınızdaki diğer adananlarla, diğer insanlarla bağlantılı olduğunu anlarsınız. And at that stage, you start to value the success of the team more than your own individual success. O zaman da takımın başarısını kendi başarınızdan daha fazla önemsemeye başladınız. There is even the example of the famous basketball player Michael Jordan. Ve bu ünlü basketbol oyuncusu Michael Jordan'la ilgili bir hikaye var. Once during a play, there was just 1 second left Ve bir oyun sırasında tek bir saniye kalmıştı at the end. en sonunda. He was at a distance where he very easily could throw the ball. Ve o topu çok kolaylıkla yani basket yapabileceği bir mesafede duruyordu. But there was a teammate who was closer to the place, and he gave the ball to his teammate. Ve ama potaya daha yakın olan bir takım arkadaşı vardı ve topu ona verdi. And the teammate threw the ball, and they received a what they call it, championship. Yeah, they won the championship. Ve takım arkadaşı basketi attı ve onlar da şampiyonluğu aldılar. And a reporter after that play, he was asking, "You could do it, and you actually could get into the book of Guinness for the record of the best points a player ever received." Ve sonra röportaj yapan bir gazeteci ona sordu yani. Sen dedi o basketi kendin atabilirdin ve bununla Guinness Rekorlar kitabına girebilirdin. En çok yani puan You alan would bir go oyuncu olarak. down in history. Ve sen tarihe geçebilirdin bu şekilde. Why did you give the ball to other of your teammates? Neden sen takım arkadaşına verdin o topu? And Michael Jordan replied, Michael Jordan'a şöyle cevap verdi. "When I'm playing, I'm thinking only about the team. I'm not thinking about myself." Ben oyun oynarken sadece takımı düşünüyorum, kendimi düşünmüyorum. It was easy for me for sure, but for him it was the easiest. Tabii ki benim için kolaydı bu ama onun için çok daha kolaydı. Therefore, it's more important for me that we would win than going down in the history. Yani benim için tarihe geçmektense takım olarak bu oyunu kazanmak daha önemliydi. So, this is the example of maturity. Bu olgunluğun bir örneğidir. Because, as we said, we can preach in the mode of ignorance or in the mode of passion, and we can also have the mentality of the mode of ignorance and mode of passion on the level of a community. Evet, dediğimiz gibi biz yani Krishnaizm'i daha çok cehalet halinde veya ihtiyaç halinde pratik ediyor olabiliriz ya da topluluk olarak da biz böyle bir hale etkisi altında olabiliriz. In a healthy spiritual community, we are thinking more about others' success, not our own success. Sağlıklı bir spiritüel toplulukta biz kendi başarımızdan ziyade başkalarının başarısını düşünüyoruz. And we make others feel seen and appreciated. Ve biz diğerlerinin kendini görülmüş ve takdir edilmiş hissetmesini önemseriz. We are uplifting people. We are not putting them down. Biz insanları yükseltiriz, onları aşağı çekmeyiz. And how we do that? Ve biz bunu nasıl yaparız? By appreciating each other, Birbirimizi takdir ederek, by encouraging each other, birbirimizi cesaretlendirerek, by respecting each other, birbirimize saygı göstererek, by tolerating each other, birbirimize dayanarak, by forgiving each other. birbirimizi affederek. And we appreciate each other for the good that devotees were doing in the past. Ve biz geçmişte yapmış olduğumuz iyi şeyler için, yani geçmişte yaptığı iyi şeyler için adamları takdir We ederiz. encourage each other because we see the potential. Biz bunu yaparız çünkü onlardaki potansiyeli de görüyor olabiliriz. We respect each other for the differences. Ve biz farklılıklarımızdan dolayı da saygı gösteririz. We tolerate each other because there are things that would never be changed. Ve biz bazı şeylere dayanırız çünkü bazı şeylerin değişmeyeceğini biliriz. Don't try to change him or her. Onu veya diğerini değiştirmeye çalışmayın. Who tried to change his wife? Kim eşini değiştirmeye çalışıyor? No chance.
Hiçbir şansınız yok. Who tried to change his husband? Kim kocası değiştirmeye çalıştı? No chance. Ona da şansınız yok. O da mümkün olmayan bir şey. Don't think about that. Bunu düşünmeyin. Tolerate Sadece dayanmaya çalışın. and forgive, Ve affedin. because that's how you move forward in life. Çünkü hayatta ilerlemenin yolu budur. So, when we have this attitude and when we have this kind of interrelationship in a sangha, Ve biz bu şekilde ilişkiye sahip olduğumuzda, böyle bir sangamız olduğunda and when we present knowledge in this mindset, ve bu kafa yapısıyla biz bilgi paylaştığımızda, that we all together should evolve spiritually, o zaman biz hep beraber spirit olarak evrimleşebiliriz. then people immediately who are coming to our programs, they immediately feel this attitude, this atmosphere. Programda gelen kişiler de anında bu atmosferi, bu ruh halini And hissediyor. then they want to join. O zaman da katılmak isterler. Otherwise, if they're coming, they're saying, my religion is the best religion. Ya da gelip böyle bir şeyle karşılaşırlarsa benim dinim en iyisi. Our community is the best community. Bizim toplumumuz en iyi topluluk. Or, okay, if you came, then I'll give it the class, it will be good for you and good for me. Ya da sen geldiysen tamam ben ders vereyim, bu senin için de iyi olur, benim için de iyi So olur. the mode of goodness is like, I've been asked to give a class, okay, I'm giving the class. Erdem halde Tolerate. Erdem halde böyle bir şey işte. Evet, ders vermek iyi olacak, o zaman dersi vereyim. Yani, But now when people are feeling that you have some raga, you have some attraction to this spiritual knowledge, ama insanların yani bunu mesela sizin bir raganız olduğunu, yani spiritüel bilgiye bir çekim and duyduğunu. you feel this compassion and you're grown as a personality, Ve sizin böyle bir merhamet duygunuz olduğunu hissetmeleri ve sizin spiritüel anlamda olgunlaştığınızı görmeleri. and there are many other people of the same grown, mature mindset, Ve başka diğer adamların da bu şekilde olduğunu, aynı olgun hani kafa yapısında then olduğunu people would like to join such communities. gördüklerinde yani insanlar böyle bir topluluğa katılmak isteyecek. And this community will really give him the highest benefit in life. Ve gerçekten böyle bir topluluk da bir kişiye bu dünyadaki, yani bu yaşamdaki en yüksek faydayı sağlayabilir. So these were a few thoughts about presenting knowledge in the modes, Bu bilgiyi nasıl farklı, maddeden farklı hallerin etkisi altına verebileceğimize dair bir on the sunumdu. individual level Hem bireysel seviyede and on the level of hem communities. de topluluk seviyesinde. Thank you very much for your kind attention. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Do you have maybe one or two questions and I'll be short? Eğer Yes. bir iki sorunuz varsa hızlıca alabilirim. In explaining thank you for your wonderful lecture. It was very good. At one point of time, you said that how many us are preaching out of compassion rather than thinking that it's a duty towards spiritual master. So I was contemplating on myself. I never thought of compassion for anyone. I'm just trying a very little bit. Because my guru has lost preaching and we are trying to follow his instructions. So then I was thinking that even if I feel from now that I have to be compassionate while preaching to the others, then I may get proud that I'm very elevated. Oh, I'm giving something good which I have and they don't have. So how to balance? Benim sorum şu, yani siz genelde bizim Krishna bilincini yayarken bunu görev duygusuyla yaptığımızdan, yani manevi öğretmenin talimatlarını yerine getirmek için yaptığımızdan ve merhamet duygusuyla yapmadığımızdan çoğu zaman bahsettiniz. Ben de kendimi düşündüm siz konuşurken. Ben de genelde bu şekilde yapmıyorum. Çünkü manevi öğretmenin, yani Krishna bilincini insanlara vermeyi seviyor. Ben de onu örneği takip etmeye çalışıyorum. Ama bunu yapmaya çalışırsam da şimdiden itibaren acaba bir gurura kapılır mıyım diye düşündüm. Bunu nasıl dengeleyebilirim? Sometimes we are a little bit exaggerating with this type of feelings in ourselves. Bazen biz içimizdeki bu duyguları biraz abartıyoruz. We are saying that it's bad to be proud. Yani gururlu olmak kötü diye düşünüyorum. It's not good to have a sense of identity.
kimlik duygusuna sahip olmak iyi bir şey değil diye düşünüyorum. and things like that. And I think we often exaggerate with that. Böyle şeyler ve genelde sanırım bunları biraz abartıyoruz. So what I want to say is that we have to leave some space for pride also in our hearts. Benim söylemek istediğim şey bizim kalbimize gurur için de biraz yer bırakmamız gerekiyor. Because we cannot dehumanize ourselves by throwing out all the emotions, all the human emotions. Çünkü biz bütün insani duygularımızı yani kalbimizden atarak insanlıktan çıkamayız. Therefore, there are things to be proud in a correct sense of that word. Ve gurur duyacak bazı şeyler vardır yani kelimenin doğru anlamında. Sometimes we are doing foolish things Bazen aptalca şeyler yaparız and we should regret them. ve bunlardan da pişmanlık duymamız And gerekiyor. sometimes we are doing good things. Bazen de iyi şeyler yaparız. And we should be proud in a healthy sense Ve sağlıklı bir şekilde de bu böyle zamanlarda gurur duyabiliriz. by considering that, yes, it happened by Guru Krishna's mercy. Ama tabii ki bunun gururumuzun ve Krishna'nın merhametiyle gerçekleştiğini hatırlayalım. We should not be in total denial of our successes. Biz tamamıyla başarılarımızı yani reddeden bir pozisyonda olmamalıyız. Because as a result, the self-esteem of devotees sometimes is so low, so down, that they are kind of like almost traumatized because of this. Çünkü bazen böyle davranarak yani bunun sonucunda adamların kendilerine olan güvenleri o kadar aşağıya düşüyor ki neredeyse bundan dolayı bir travmaya uğramış gibi oluyor. So how practically it looks? Yani pratikte bu nasıl görünebilir? You cook a nice feast for devotees. Güzel bir ziyafet hazırladınız diyelim ki adamlar For için. example, today Krishna Mataji cooked the best feast I ever ate from here. The chapatis were melting in my mouth, and the shak, wow, this was heavenly shak. Yani Krishna Mataji bugün yediğim en güzel ziyafeti hazırladı. Ondan yediğim en güzel ziyafeti şu ana kadar. Ve çapaklar ağzımda eriyordu, şak inanılmazdı. I'll not speak about her because she will not translate. Ama hakkında konuşmuyorum çünkü o bunu çevirmeyecek. But let's say you cooked a nice feast, Diyelim ki sen güzel bir ziyafet hazırladın. and devotees are coming and are telling you, Mataji, this was the best feast. Ve adamlar sana gelip diyorlar ki bu şu ana kadar yediğiniz en güzel And you can say, no, I'm so fallen, this is not me, you ate poison, because my consciousness and the modes entered that food, and now you'll see in a few days. O zaman böyle bir şey derseniz, hayır ben çok düşmüşüm, yani sizin yediğiniz şey zehir gibiydi aslında. Çünkü ben Mancıdağlı Harbi'nin etkisi altındayım. Bunun etkisini birkaç gün içinde göreceksiniz siz de. Or you can just accept, yes, thank you, it came out good. Ya da sadece bunu kabul edebilirsiniz. Evet teşekkürler, bu güzel oldu gerçekten. It was Guru Krishna's mercy that I felt the inspiration. Guru'nun ve Krishna'nın merhametiyle bu oldu ve ben böyle bir ilham aldım. Guru Kripa Hi Kevalam, all the success that we achieve is by Guru's mercy. Bütün sahip olduğumuz başarı Guru'nun merhametiyle. So leave some space for the spiritual pride in you. Kendinizde bu spiritüel gurur için bir yer bırakın. When devotees were glorifying Srila Prabhupada, Prabhupada, you are the best preacher in the world because you spread Vaishnavism across the world. Ve adamlar Prabhupa'yı bu şekilde yücelttiklerini, Prabhupada sen dünyadaki en iyi vaizsin çünkü sen Vaishnavizm felsefesini bütün dünyaya yaydın Prabhupada dediklerinde smiled Prabhupada gülümsedi. and said, yes. Ve But then Prabhupada said, ama sonra Prabhupada şöyle dedi. you should do 10 times more than I did. Siz benim yaptığımın 10 katını yapmalısınız. So he had a healthy ego. Onun sağlıklı bir egosu vardı. Therefore, our false ego should not be in a dangerous way, exaggeratedly infatuated. Bizim tabii ki sahte egomuzun böyle çok tehlikeli bir şekilde patlamaması gerekir. And it should not Bağlamamız be şişmemeli. in a dangerous way reduced. Ama aynı şekilde tehlikeli bir şekilde onun böyle azaltılmaması da gerekir. Leave some space for dignity, leave some space for self-esteem, healthy self-esteem, spiritual self-esteem. Onun için, yani sağlıklı bir kendine güven için biraz yer bırakın spiritüel bir bunun için. And besides that, when you feel compassion, Ve bunun yanı sıra da yani bir kişi merhamet duygusuna sahip olduğunda it will be true compassion.
Eğer bu gerçek bir merhametse, believe me, you'll not become proud. emin olun ki bundan gurura kapamayacaksınız. Because true daya, true compassion is a spiritual quality generated by spiritual energy. Çünkü Daya sayesinde yani bu merhametle aslında spiritüel bir nitelik olduğunda bu spiritüel bir özellik ortaya çıkıyor. As soon as one spiritual quality appears, it immediately generates a chain reaction of other spiritual qualities. Çünkü spiritüel bir nitelik bizde ortaya çıktığında zincirleme bir reaksiyon gibi diğer spiritüel niteliklerin de ortaya çıkmasını Daya sağlıyor. compassion will generate doinya, which means humility. Daya yani merhamet, Daumya'yı yani alçak gönüllülüğü doğuracaktır. Thank you so much. Yeah. Yes, Manoj. Babaji, actually, it's about the example that we were discussing about serving the devotees in the mode of goodness. So there you said the example was that when we are preaching in the way that we are purifying ourselves and not others. So I think that should be in the mode of devotion, right? I mean, because we acknowledge that others do not need purification, but it's me who needs the purification. So I'm acknowledging that others are elevated when I'm presenting to them. But because I want to get purified and I want to get the Guru's mercy, I'm doing my job. Yes. Burada adam ve hizmetin erdem halinde yapılmasıyla ilgili olarak şöyle demiştiniz. Yani biz kendimizi arındırmak için aslında bunu yapıyoruz ya da diğerlerini arındırmak için bunu yaptığımızı düşünüyoruz. Ama aslında ben bunu onlar benden daha ileri bir seviyedeler. Ben bunu kendimi arındırmak için yapıyorum diye düşünüyoruz değil mi? Yani adamlar bu şekilde mi ortaya çıkıyor? So, in the mode of ignorance is I want others to suffer. Cehalet halinde insan şöyle düşünüyor. Ben başkanın acı çekmesini istiyorum. In the mode of passion is I want to receive something. Yani ihtiyaç halindeyken kişi şöyle düşünüyor. Ben bir şeyler almak istiyorum. Kanaka kamini pratishta. Kanaka, kamini pratishta. In the mode of goodness, I want to receive purification. Ve erdem halinde de kişi şöyle düşünüyor. Ben yani arınmak istiyorum. And in a transcendental mode, I don't want anything. Ve transandantal ruh halinde de kişi hiçbir şey istemiyorum dedi. Na dhanam na junam na sundarim kavitam va jagadisha kamaya. You understand now the difference? Şimdi aradaki farkı anladın değil mi? The I is still there. Yani erdem halinde ben hala oradayım. It's directed in a correct way. So it's mode of goodness. It's not transcendental. Yani doğru bir şekilde yönlendirilmiş bunda ama yine de bir ben duygusu hala var orada. Yani transandantal değil. Yes, Manoj. Ben biraz daha kozmik bir soru soracağım. I love Şöyle more ki- cosmic question. Şöyle ki daha önceki guru takip ettiğim gurudan 30 Mayıs'ta Devi Muruga'nın doğum günü kutlandı. Bu doğum gününe girişle beraber kozmik devrin, Kali Yuga devrinin kapandığını ve altın çağa girişin başladığı şeyi aktarıldı. Dolayısıyla da Krishna bilinci, koşulsuz sevgi, ilahi bilinci indiren bir sistem olduğunu gözlemliyorum. Sizin buraya gelmeniz de bence tesadüf değildi. Krishna bilincinin açılması altın çağa başlangıçla beraber sizin görüşünüzü bu konuda alabilir miyim? Nasıl etkileyecek? Nasıl etkileyecek ve bu bilgi ne kadar gerçekli, doğru? So she received information from a guru that at 30th of May there has been a birth of Devi Muga and that was the closing of the Kali Yuga age and that was the opening of the Golden Age. And as Krishna consciousness is a very the path to spiritual enlightenment and to pure love of Godhead, I observe it as to be like that. I would like to know your opinion on that. And I think your arrival here is also not a coincidence. And I would like to ask your opinion on that, if that is true, and how it will affect Krishna consciousness. Well, in a sense, it's pleasing to think that my arrival to Istanbul will be the start of Satya Yuga. İstanbul'a gelişimin Satya Yuga'nın başlangıcı olduğunu düşünmek çok hoş bir düşünce olurdu. And the end of Kali Yuga. Son
böyle düşünmek. But unfortunately, we see a lot of violence going on in Istanbul, a lot of bad things, you know better. Ama ne yazık ki biz İstanbul'da birçok kötü şeyin olduğunu görüyoruz. Siz daha iyi biliyorsunuz. Yani çok fazla şiddet var. So this concept about four yugas or four ages, four stages of development of humanity is taken from the Vedas. Ve bu 4 tane farklı çağ düşüncesi, yani insan gelişiminin de bu 4 farklı aşaması Vedalardan geliyor aslında. The time is not linear, time is cyclical. Ve buradaki bu zaman düşüncesi de lineer değil ama döngüsel bir zaman. There is a golden age, then there is a silver age, then bronze age and iron age that we are living now. Ve altın çağ, gümüş çağ, ondan sonra bakır ve demir çağı takip ediyor. Şu anda biz demir çağındayız. When the iron age is ended, then again the Satyuga is started, again the golden age will start. Ve bu demir çağı bittiği zaman tekrar altın çağı başlıyor. And Vedas are offering many details about those ages, exact qualities, exact things that are happening in those ages. Ve Vedalarda da bu çağlarla ilgili çok ayrıntılı bilgiler var. Yani bu çağların özelliği ne, bu çağlarda neler oluyor bunlar anlatılıyor. So you can decide, you can judge about the presence or the start or the end of an age according to the specific descriptions given in the Vedas. Ve Vedalarda verilen bu daha spesifik olan betimlemelere dayanarak bir çağın başladığını veya bittiğini anlayabiliriz. And there are even details like people in Satyuga are living for 10,000 years. Ve örneğin Satyayuga'daki insanların 10.000 yıl boyunca yaşadığına dair ayrıntılar da var. They're able to regenerate their bodies through the practice of meditation and through a sattvic mode of life. Ve onlar hani, meditasyonla ve sattvic bir yaşam tarzını takip ederek vücutlarını yenileyebiliyorlardı. They don't have material aspirations. Onların maddi arzuları yoktu. They're concerned only about meditation or only about illumination, about samadhi. Ve tek ilgilendikleri konu meditasyon, aydınlanma ve samadhiydi. And each age has its own specific description. Ve bunun gibi her çağında kendine özgü çeşitli özellikleri var ve bunu anlatılıyor. Therefore, in our school that belongs to Vedic tradition, Ve bizim okulumuzda da bu nedenle ki biz de Vedik geleneğe ait olduğumuz için. usually we are judging about things according to descriptions given in the scripture. Biz genelde bir şeyleri değerlendirirken bunu kutsal metinlere dayanarak yapıyoruz. And according to the classical Vedic scriptures, Ve klasik olan Vedik metinleri dikkate alıyoruz. only 5,000 years passed from the beginning of the Kali Yuga. Ve bu metinlere göre de Kali Yuga'nın başlangıcından bu yana sadece 5.000 yıl And geçmiş. we have more 4,000 years of Kali Yuga. Ve daha 400.000 yıllık bir süre var önümüzde. So it's yes, 400,000 years more. 400.000 yıllık bir süre daha var. So it will be a long time. Ve bu uzun sürecek. And you can imagine the crazy things people are doing nowadays after just 5,000 years. Ve düşünün ki Kali Yuga'nın başlangıcından bu yana sadece 5.000 yıl geçti ama insanlar çok delice şeyler yapmaya And just to give you a sample what direction we are going. Ve size yani bir örnek vermek istiyorum. Nasıl bir yöne doğru gittiğinize dair. There are already here and there appears some information that is good to make soup from abandoned fetuses because it's good for the skin. Yani farklı yerlerde bazı böyle haberlerle karşılaşıyorum. Embriyodan çorba yapmanın iyi olduğu çünkü bunun cilde iyi geleceğini söylüyor. So why throw the babies after abortion? Neden kürtaj sonrası yani çocukları atalım ki diyorlar. Why not Bebek make gibi. soups and subjects from them? Neden onlardan çorba ve sabzı yapmayalım? Yani, And this is a true statistic. I'm not inventing it. ve bu gerçek bir istatistik. Ben bunu kafamda uydurmuyorum. It's just one sample. I can give you many other examples about what already is happening now. Bu sadece bir örnekten şu anda neler olduğuna dair başka birçok örnek de verebilirim. But the more humanity will advance in that dark age, Ama bu karanlık çağın içinde insanlar ilerledikçe, they more and more will ilerledikçe start living underground. gittikçe daha çok yer altında yaşamaya başlayacak. The nature will be destroyed. Doğa tamamen mahvolacak. We are already drinking a lot of microplastic Şu anda bile biz mikroplastikler because of these bottles.
içiyoruz yani bu biraz kişisel We anlamda. are breathing polluted air. Şu anda da yani kirli bir hava soluyoruz. Our thoughts are really dark. Düşüncelerimiz de oldukça And karanlık. we more and more rely not on our brains, but on those things. Ve biz gittikçe daha çok beyinlerimize değil de bu makinelere dayanmaya And başladık. yesterday I wanted to count just a little mathematics, but I was so tired that but no, I'll take the calculator and I'll wait. Biz basit bir hesap yapmak istedim ama o kadar yorgunum ki hesap makinesini açtım. So we more and more rely on these artificial brains, they're on our own brains. Biz gittikçe daha çok yapay zekalara dayanmaya başlıyoruz And kendi it's just, beynimizden. unfortunately, it's just the beginning. Ve ne yazık ki bu sadece başlangıç. Therefore, please get out of this material world as soon as possible. O yüzden de lütfen bu maddi dünyadan olabildiğince çabuk bir şekilde çıkmaya çalışın. Don't reincarnate again, Tekrar doğmayın. because next life it will mean after 100 years. Çünkü bir sonraki yaşam demek bundan 100 yıl sonrası demek. In 100 years, the world will become even more crazy. Ve bundan 100 yıl sonra dünya daha da çılgın bir hale gelecek. The goal of human life is to get out of this cycle of birth and death and to go back to Godhead. İnsan hayatının amacı bu ölüm ve doğum döngüsünden çıkmak ve Tanrı'ya geri dönmektir. Therefore, according to the classical Vedic scriptures, we have a long way in the Kali Yuga. O But yüzden, don't remain here, please. o yüzden de klasik Vedik metinlere göre bizim daha önümüzde çok uzun bir süre var ama lütfen burada kalmayın. Meanwhile, there is some truth in what you said, Ama diğer taraftan söylediğimizde gerçek payı olan bir yer de and var. in parallel with the Kali Yuga that is going the humanity down in darkness, Kali Yuga insanları gittikçe daha aşağıya doğru yani çekerken ona paralel olarak bir şey daha in oluyor. parallel there is a ray of hope for next 10,000 years. Önümüzdeki 10.000 yıl boyunca bir umut var. It's a kind of like reflection of the golden year in the Kali Yuga. Bu aslında altın çağın Kali Yuga'daki bir yansıması gibi. And we see that there are two types of people nowadays. Ve bugünlerde görüyoruz ki iki tip insan var. Unfortunately, the first type of people are 99%, Ve ne yazık ki ilk tip insanlar insanların %99'unu and they're oluşturuyor. really becoming crazy. Ve onlar gerçekten yani akıllarını yitiriyorlar. And we have 8% or 2% of people who are more and more interested in pure way of life, in spirituality, in meditation, and illumination, in doing good for other living entities. Ve %1, %2 de gittikçe spiritüellikle, saf bir yaşamla, insanlara iyi bir şeyler yapmaya çalışmakla ilgilenen insanların sayısı artıyor. And in the same way as 100 years back, they were considered that woman doesn't have a soul, Nasıl ki yani bundan 100 yıl önce kadınların bir ruhu olmadığına inanılıyorsa, I'm sure soon they will get enlightened to understand that even cats, dogs, and cows, they also have souls, and we should not just kill them and eat them. yani eminim ki onlar da bir süre sonra aydınlanacaklar ve yani kedilerin, köpeklerin, ineklerin de bir ruhu olduğunu ve onları yemememiz gerektiğini anlayacaklar. Maybe they cannot speak, Belki onlar konuşamıyorlar but they have feelings. ama onların hisleri, duyguları var. A child also cannot speak. Yani bir çocuk da yani konuşma öğrenene kadar konuşamıyor. He has feelings. Ama onun duyguları var. You don't eat children because they can speak. Yani çocukların da konuşamıyorlar diye yemiyoruz. So in parallel, humanity is evolving. Yani o yüzden de birbirine paralel bir şekilde bu iki farklı insan türü yani And this opportunity will happen for 10,000 years. ve bu önümüzdeki 10 yıl boyunca da devam edecek. But Kali Yuga will go on for next 400. Ama Kali Yuga 400 bin yıl boyunca devam ediyor olacak. Thank you for the wonderful question. Çok harika soru için teşekkürler. Okay, there the audience. I don't want to torture you anymore. Ve daha fazla işkence etmek istemiyorum sevgili kadınlar. Usually I'm not invited in many places Ben genelde çok fazla yere davet edilmiyorum. because I give long classes Çünkü uzun dersler veriyorum. and only Nrsimha Krishna is inviting me. Sadece İsmail Hüseyin çağırıyor. Few other places also. Birkaç kere daha çağırıyor. But I think prasadam is ready Sanırım fesadım hazır. and 6 o'clock. We can sing a little bit. Evet, Okay. biraz kirtan yapabiliriz. Yeah, because when we sing before the lecture, we are preparing our consciousness to receive knowledge.
Biz dersten önce kirtan yaptığımızda bilgi almaya hazırlıyoruz. And when we are singing after the class, we are praying to the Lord to realize that knowledge that we just received. Biz dersten sonra kirtan yaptığımızda da aldığımız o bilgiyi farkına varabilmek için Rabbe dua ediyoruz. So let's do that all together. We sing loudly. Şimdi bunu hep beraber yapalım. Lütfen yüksek sesle söyleyin. And again, I want to use the opportunity to thank you very much for your hospitality, Yine misafirperverliğiniz için size teşekkür etmek için bir fırsat olarak for your kind attention, ilginiz için. and for the wonderful questions that you asked and the realization that you shared during this interactive discussion. Sorduğunuz harika sorular için ve paylaştığınız bütün bu tecrübeleriniz için de çok teşekkür ederim. You said. Grace Radha Govinda Prabhu Vanachari ki. Thank you.